Açık Görüş'e hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine gündemdeki gelişmeleri yorumlamak ve özel bilgileri, özel haberleri, kulisleri sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Canlı yayında Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul bizimle beraber. Adem Yavuz Arslan, Doğan Ertuğrul hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. İki duayen gazeteciyle başlıkta, kapakta gördüğünüz çok önemli bilgileri paylaşacağız. Her ne kadar bu kapak konusunda da içeride biz bir hararetli tartışma yaşıyor olsak da onu birazdan konuşuruz. Şimdi Türkiye gündemi, dünya gündemi hareketli ama Türkiye gündeminde hemen yanı başımızda çok kritik gelişmeler var. Arkadaşlar şimdi ekrana getirecekler. Deyim yerindeyse herkes zar atıyor ve oyun hesaplar karışmış durumda. Büyük bir telaş gözüküyor Türkiye cephesinde, özellikle Ankara'da, siyasetin merkezinde, sarayda ve mecliste. Mecliste çok önemli ifşalar vardı bugün. O ifşaları konuşacağız. Diğer taraftan Suriye konusunda çok kritik gelişmeler var. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı o çerçevede bazı hamleler yapıldı. O hamlelerin ne anlama geldiğini değerlendireceğiz. Diğer taraftan Türkiye'de af meselesiyle ilgili, çözüm süreciyle alakalı, İmralı süreciyle alakalı çok önemli tartışmalar ve arka planına dair bilgiler var. Onları paylaşacağız. Ve veliaht pozisyonunda olan Bilal Erdoğan babasını da şaşırtacak bir şevkle şu anda oyuna asılıyor. Farklı kesimlerden yol arkadaşı ittifak kurmaya ve yeni ilişkiler, işbirlikleri oluşturmaya çabalıyor. Orada da çok önemli kulis notlarımız, bilgilerimiz var. Bunları konuşacağız. Geçen hafta Sedat Peker konusunda çok önemli bilgiler paylaşmıştık. Fikri takip çerçevesinde bazı bilgileri de aktaracağız. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Doğan Ertuğrul, Adem Yavuz Arslan. Şimdi Adem Yavuz Arslan'la başlayayım. Bugünlerde Adem Yavuz Arslan Ankara'dan en çok şu iki günde Özgür Özel'in de çıkışıyla beraber şu kulis bilgileri dolaşmaya başladı. AKP içinde, saray çevrelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dosya taşıyanlar var. Ve bu sebepten son operasyonlardan dolayı ucu bize de mi dokunur deyip ya da rahatsızlığını yaşayanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da diğer muhalefet unsurlarına köstebeklik yaptığı AKP penceresinden baktığında söyleniyor. Bu konuda yani parti içinde dengeler değişince, güç savaşları başka bir yere gidince, operasyonun ucu kendilerine dokununca bu köstebeklerin çıkması doğal mıdır? Ve bu köstebekler ne söyler? İktidar zayıflamaya başladığı anda ya da sallanmaya başladığı anda köstebeklerin çıkması normaldir. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bütün başkentlerde benzer güç oyunları olur. Ankara'da daha fazladır. Hatta hep böyle hani için içerisinden bir şey yanlış anlaşılmasın ama İstanbul Bizans, Ankara Kahpe Bizans'tır diye tanımlanır. Gerçekten ayak oyunları çok sert ve hiç beklenmeyecek kadar bel altına inebilir Ankara'da ayak oyunları. Ben Özgür Özel'e dosya taşıyanların acaba bürokrasiden mi yoksa AKP içerisinde güç odakları mı konusunda bir düşünülmesi gerektiğini not olarak düşeyim. Yani Özgür Özel'e acaba dosya taşıyanlar ya da bilgileri fısıldayanlar sadece geleceğinden endişe eden bürokratlar mı yoksa AKP içerisinde Erdoğan sonrası dönem için hazırlık yapan bir takım güç merkezleri bunları adres kaydırarak, dolaştırarak başka birileri üzerinden mi Özgür Özel'e gönderiyor? Özgür Özel'e neden gönderiliyor? Ayrı bir tartışma konusu. Özgür Özel'in verdiği cevap bence daha büyük bir tartışma konusu. O da ayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle bütün bunlar Erdoğan sonrası dönemin mücadelesinin bir suyun üstüne çıkan tarafı. Bu süreçte çok şey görürüz, göreceğiz de. Hani gazetecilerin sevdiği bir ortam aslına bakılırsa. Çünkü ne kadar çok çatlak olursa o çatlaktan o kadar çok sızıntı ortaya çıkar. Onları görme açısından da önemli. Ama bunların Özgür Özel'e taşınıyor olması, Özgür Özel'e Akın Gürlek'le ilgili Adalet Bakanı olacak, şöyle olacak, böyle olacak denmesi, işte bunların kendini korumaya çalışan insanların bilgi belge paylaşması o iktidar cenahındaki mücadelenin çok net görünen yüzünü oluşturuyor şu an. Ya şimdi gün içinde de biz Doğan Ertuğrul'la kapak konusunu konuşurken yani bizim attığımız bu başlıkları biraz sen anlamakta, ne anlama geldiğini düşünmekte üzerine vakit harcıyorsun. Biz de zaten biraz hani öyle olsun niyetiyle yapıyoruz ama şimdi bu kapak meselesini espri olarak arada söylerken Doğan Ertuğrul oradan şöyle bir şey çıkmıştı. Onu hatırlatmak için ifade ediyorum. Ya bu iktidar içindeki mücadele ve kavga olmazsa
Türkiye'deki mevcut medya atmosferi ve siyasal iklim göz önüne alındığında muhalefetin susturulmuş olması, diğer unsurların susturulmuş olması, kulis, bilgi, sorulara cevap alınamayış olması sebebiyle hiçbir şey öğrenme şansınız yok. Ama bu kavga içerideki bu iktidar mücadelesi olunca ortaya kirli çamaşırlar, milletin, vatanın aleyhine, menfaatinin dışına olan işler dökülmeye başlıyor. Ve eskilerin tabiriyle birileri birilerinin kulağına kar suyu kaçırarak bazı şeylerin görünmesine sebep oluyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle 15 Temmuz'la alakalı da Efkan Ala konusunda CHP ile aralarında yaşanan konular vardı. Uzun yıllardır CHP'liler söylemediklerini bugün meclis kürsüsüne taşıdı ve konuşma ortamı, iklimi bir şekilde oluşmuş oldu. Şimdi senin pencerenden bakınca sarayın köstebek peşine düşmüş olması, AKP'nin içindeki bu kaynama, kazanın kaynaması önümüzdeki süreçte karşımıza nelerin ifşa olmasını ve nelerin konuşulmasını getirir? Cumhuriyet Halk Partisi buradan bir yol yürür mü? Yani normal bir demokraside iktidar bloku içerisinde kavga olmasa da bürokrasiden bilgi sızar. Bunun nedeni şu, çok açık değil mi? Bütün iktidar bürokrasi iktidar yandaşı değildir. Yani normal değil mi? Bu iktidar vardır. Bu iktidarı destekleyen bürokratlar vardır. Normal bir demokraside. Buna mesafeli olan bürokratlar vardır ve şu ya da bu nedenle bu bürokratlar bazı bilgileri sızdırabilirler. Ama artık öyle bir ihtimal kalmadığı için AKP'li olmayan bürokrat, MHP'li olmayan bürokrat hayali olduğu için artık düşünün hangi eşiği geçtiğimizi gösteren bir tablo bu. Şu an iktidar içerisindeki kavga nedeniyle daha fazla şey duyuyoruz. Şimdi bürokrasiden ve AKP içerisindeki iktidar ortakları arasındaki kavgadan, daha doğru ifadeyle sadece AKP içerisinde değil, sızan bilgiler meselesini biz son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de görmüştük. Kılıçdaroğlu ne kadarı doğru bilemeyiz, ne kadarı siyaseten söylenmiş sözlü onu da bilemeyiz ama bürokrasiden gelen evrakları, bize sızdırılan dosyaları koyacak oda bulamıyoruz, yeni yerler kiraladık filan diyordu. Bu muhtemelen doğrudur. Şimdi Özgür Özel'in bu açıklaması da önemli tabii ki. Yani bu bize AKP içerisinden geldi, iktidar içerisinden geldi diyor. Bürokrasi ya da işte parti yanlış hatırlamıyorsam eğer çok tasrih etmiyor onu ama bunu şöyle bir şey olarak da görmek mümkün. Gerçekten böyle olmuş olabilir mi? Pekala olmuş olabilir. Ama Özgür Özel siyaseten de söylemiş olabilir. Niye bunu söylüyorum? Yahu CHP'ye yönelik, İmamoğlu'na yönelik soruşturmanın her aşamasında kameralar karşısına geçtiğinde Erdoğan ne diyordu? Kardeşim şikayet eden CHP'li, yargılanan CHP'li, itirafçı olan CHP'li bizimle ne alakası var bütün bunların diyerek partiyi karıştırmak istiyordu. Özgür Özel de gerçekten AKP içerisinde mi bürokrasiden gelmiş olabilir mi? Dedim pekala olabilir ama sizin içinizdeki kavga bizi ilgilendirmiyor kardeşim diyerek içerisinde içeride olduğunu bildiği tartışmaları biraz daha şiddetlendirmek, kavgayı şiddetlendirmek için söylemiş olabilir mi? Onu da söylemiş olabilir. Bunu son olarak nerede biz konuşmuştuk? Birden hiç hilafına, şu ana kadar yaptığının hilafına birkaç ay öncesinde Hakan Fidan'ı direkt hedef alıyordu. TikTok Hakan dedi ya, dahası var mı Dışişleri Bakanı'na? Biliyordu ki Hakan Fidan parti içerisinde bir kırılma, iktidar bloku içerisinde bir kırılmaya tekabül ediyordu. O nedenle TikTok Hakan diyerek muhtemelen bu kırılmayı, yarılmayı derinleştirmeye çalışıyordu. Ben Özgür Özel'in bu açıklamalarında dediğim gibi gerçekten iktidar bloku içerisinden gelmiş olabilir mi? Pekala olabilir. Muhtemelen de öyledir zaten. Ama hedefinin iktidar içerisindeki kavgayı biraz daha kızıştırmak, CHP'ye yapılan şeyi iktidara yönlendirmek gibi bir hedefinin olabileceğini de düşünüyorum. Şimdi Adem Yavuz Arslan çok önemli bir detay söyledin. Dedin ki bu bilgiler bürokratlardan ziyade AKP'nin içindeki parti dengeleri, partinin içindeki ekipler tarafından sızdırılıyor olabilir mi dedin. Şimdi mi dedin ama bu senin bu konuda bazı bilgilerin olduğu, duyumun olduğu bir bilgiye sahip olduğunun işareti. Şimdi bu şöyle de bir karşılığı var. Bürokratlar olunca şüphesiz başka anlamlar yükleniyor ama bir başka partinin içinden bu hesaplar olunca AKP gemisinde ümitler ya da AKP gemisinin geleceğiyle ilgili kafada soru işaretleri mi var? Erdoğan'dan sonrasına dair evet birazdan konuşacağız, bir veliaht satın alınmış durumda. Yani sanki Erdoğan sonrası olduğu gibi devam edecek. Onun işaret ettiği isimle Türkiye yoluna devam edecek algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bu söylediğinden ben partinin içinde tablonun pek de öyle algılanmadığını, geminin su aldığı kanaatinin öne çıktığı fikrine kapıldım. Doğru mu?
Şöyle söyleyeyim. Bir şeylerin ters gittiğini gören bir bürokratsın ya da Erdoğan'ın işaret ettiği isme sıcak bakmayan bir AKP'lisin ve senin de siyasi planların var. Bunları nereye nasıl sızdırırsın? Normalde bu tip sızmalar medyaya yapılır, gazetecilere yapılır. Yazan, bu konuları takip eden gazetecilere sızdırılır. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Yani mesela geçtiğimiz günlerde Washington Post Amerika'nın balıkçı teknelerini gözeterek ve adamların yaralı olduğunu bilen insanların üzerine bile ikinci bombayı saldırarak onları infaz ettiğini gösteren görüntüleri Washington Post yayınladı. Bunu Savunma Bakanı'ndan birileri Washington Post'a sızdırdı. Normalde usulü budur. Ama Türkiye'de bunu yayınlayabilecek bir medya ortamı yok. Türkiye'de bunların üzerine gidebilecek bir gazeteci profili kalmadı. Hani bu meslektaşları kötülemek için söylemiyorum. Bir kısmı evet kötü ama bir kısmı da şartlar sebebiyle yapamıyor. Şimdi bu durumda ne olur? Kime gidecek? Tek yer Özgür Özel. Başka bir seçenek yok çünkü. Başka da bir muhalefet cephesi yok. Hani kim ne diyecek ki gündeme gelebilsin. Dolayısıyla şu anda zorunlu olarak içeriden sızacak bütün verilerin akacağı adres CHP ana muhalefet partisi lideri. Ve bu olay sadece partideki bürokrasideki insanlarla ilgili değil. Çünkü Erdoğan öyle bir sistem kurdu ki tek adam rejimini kurumsallaştırdı. Düşünün 23 yıllık bir iktidarda ikinci bir isim yok. Yani düşün bakın öyle bir kuraklaşma, öyle bir çöl etkisi yaptı ki Erdoğan siyasete, kendi mahallesine, kendi siyasi background'ına öyle bir çöl etkisi oluşturdu ki şu an ikinci bir isim yok. Zoraki olarak oğlunu ortaya itmeye çalışıyorlar. Buna AKP içerisinden birçok insan da Bilal'le bu işi yapamayız diyor. Bunun artık sağda solda yüksek sesle söyleyenler de var. Yani bakmayın siz ekranlara gittiği zaman işte ben Erdoğan'ın işaret ettiği adama destek veririm diyen insanlar perde arkasında öyle demiyor. Ve bunlar herkesin duyacağı şekilde konuşuluyor. Dolayısıyla burada Özgür Özel'e sızdırılan bilgilerin esaslı bir kısmının da AKP Genel Merkezi kaynaklı olduğunu yabana atmayın. Başka isimler de yapıyor bunu çünkü. Kaldı ki bu Ankara siyasetinde örneğini çok gördük. Yani hiç ummadığın bir haberin bizzat yanı başındaki kendi yardımcından gönderildiğini daha önce test ettik, gördük, örneklerini de biliyoruz. Dolayısıyla burada sadece bürokraside birilerinin izini aramayın, biraz daha AKP Genel Merkezi'ne bakın. Ama ben bunun yanında şunu da az önceki bölümde ifade etmiştim. Özgür Özel yine burada çok kötü bir performans sergiliyor. Yani ben yine Özgür Özel'i eleştirme kontenjanından bir şey söyleyeyim. Ya bana ne Adalet Bakanı, bana ne bunları bana niye veriyorsunuz? Partiye verin. Yani aksine şunu yapması gerekirdi. Ya ne kadar çok bilgi belge varsa bana getirin. Hesabını sorayım demesi gerekirken biz Akın Gürlek gibi kirli bir adamın Adalet Bakanı olması için direniriz demesini falan beklerken bana ne ben niye söylüyorsunuz gidin patronunuza söyleyin diyor. O zaman sana niye bilgi belge aksın ki bundan sonra? Yine klasik bir Özgür Özel'in rejim muhalefeti gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani senin kontenjanın dolmuş. Doğan Ertuğrul'un da bu anlamda muhalefete biraz sahip çıkma kontenjanından belki yorumlamasını bekleyebiliriz ama Doğan Ertuğrul şimdi Adem Yavuz Arslan'ın söylediği şey önemli ve kritik. AKP içinde özellikle Erdoğan sonrasına dair bir yığınak yaptığı herkesin ortada. Ve bu çerçevede Bilal Erdoğan ismi öne çıktıkça parti içinde bir kapışmanın, kavganın da ortaya çıktığı bir gerçek. Şimdi bu geçtiğimiz bir haftadaki sıcak gelişmelere Bilal Erdoğan'ın sahaya inip herkesi şaşırtan bir performansla, bir şevkle sıra bende, ben bu işin babamdan sonraki ismiyim algısını oluşturabilecek hareketlerin içinde olması ve peşinden yaşanan bu süreçler yan yana koyduğumuzda bir Çapanoğlu aramak hakkımız mı? Yoksa sıradan siyasetin cilveleridir bunlar, olur geçer gider mi demeliyiz? Böyle bir rejimde sıradan siyasetin cildesi diye bir şey olduğunu düşünmek için bayağı bir saf olmak gerekir. Hepimizin saf olması gerekir. Böyle bir rejimde hiçbir şey yok. Semboller üzerinden, siyaset zaten semboller üzerine yürüyor ama çok özellikle belirlenmiş adımlar atılıyor. Adem'in söylediği Özgür Özel'le ilgili madem bir kontenjan açtın şeyi söyleyeyim ben. Yani eğer bir siyasetçi Özgür Özel'i bir tarafa bırakalım. Kendisine gelen belgelerin gelmesini istemiyorsa bunu kamuoyunun önünde herhalde kamuoyuna açık olarak bana belge göndermeyin kardeşim demez.
Burada başka bir anlam olabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi bu Erdoğan sonrası konusuna bence biraz açıklık getirmek gerekiyor. Erdoğan sonrası derken şimdi şey konusunda tereddüt yok. Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'a istediği, onu hazırladığı, aile içerisindeki gerilim, parti içerisindeki gerilim ne olursa olsun Bilal Erdoğan'a yatırım yaptığı falan filan konusu artık su yüzüne çıkmış, tebeyyün etmiş diye bir kelime vardı bir zamanlar. Yani böyle bir durum. Ama şimdi Erdoğan sonrası konusunda bence yanlış bir sanrıya diyeyim, onu da kapılmamak gerekiyor. Erdoğan sonrası dediğimiz şey 2028'de yapılacak seçim ya da 2028'de değil daha erken açılırsa o seçimden söz etmiyoruz. Erdoğan kaydı hayat şartıyla iktidarda kalacak. Onu en azından bunu hedefliyor. Bunu hedefliyor. Yani Erdoğan kendisi hayattayken oğluna, kızına, damadına, gelinine bilmem nereye siyaset filan devretmez. Yani Erdoğan yatalak olsa hastane odasından iktidarı bırakmayacak bir lider. Muhtemelen kendisinden sonrasına, yani siyasi hayatta var olmadığı, ki o bence kaydı hayatla ilgili bir şey, sonrasına yatırım yaptığı için bunu yapıyor. O nedenle 2028'de acaba çok özel şeyler olması, sağlığıyla ilgili, başka şeylerle ilgili 2028 ya da 2027'de yapılması mümkün olabilecek erken seçimde Bilal Erdoğan'ı aday olarak görebilir miyiz? Değil mesela. Erdoğan 2028 ya da 2027'de yapılacak seçimde aday olacak. Ne şartlı olursa olsun aday olacak. Karşısında aday olacak mı? Muhalefetin aday olacak mı, olmayacak mı onu bilmiyoruz ama Erdoğan aday olacak. Erdoğan'ın hazırlık yaptığı şey kendisinden sonra sağlık nedeniyle ya da işte hayatta olmaması durumunda birine devretmekle ilgili bir plan olduğunu bence görmek gerekiyor. Ve o nedenle Bilal Erdoğan'ın kamuoyunda görünür olma, yani geçen günlerden itibaren vardı, Doha'ya gitti, sonra yani şey çok güzel ya, ülkenin geldiği, hani ülke sirke döndü derken ülkeye haksızlık etmekten tabii ki çekiniyoruz hepimiz ama ya Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı bilmem ne sıfatıyla Gürcistan'a gidiyor. Hatta dün şahane bir şey görmüştüm. Bir tane muhalif diyeceğimiz bir Twitter hesabı paylaşmıştı. Bir Okçuluk Federasyonu etkinliğinde yerlere oturmuş, çömelmişler, ellerinde ok, yay bir şeyler var. Karşılıklı olarak onu çekiştiriyorlar filan. Bilal Erdoğan'ın adaylığını desteklemek için lütfen bunu paylaşın filan gibi şeyler vardı. Bilal Erdoğan figürünün Türkiye siyasetinde ne olursa olsun, yani bütün demokrasi, Türkiye'nin siyasi gelenekleri, demokrasi tecrübesi, çok partili yaşam tecrübesi, modernizm tecrübesi ne olursa olsun bir şey olabileceğini, aday ve bir figür olabileceğini kamuoyunu ikna etmeye çalışıyorlar. Adem'in söylediği şey kesinlikle doğru. Muhalif cenahı bir tarafa geçtim. Bunu parti içerisinde bir siyasi rekabetten dolayı, ikincisi kaldıysa eğer, ne kadar kaldığı da artık tartışılabilir ama yani aklı başında kalmış, kaç tane siyasetin aklı başında kalmış, ülkenin menfaatini düşündüğü için de olmayabilir bu. İnsanların Bilal Erdoğan'ın adaylığına ya da kliklerin Bilal Erdoğan'ın adaylığına destek vereceğini ben zannetmiyorum, fakat Erdoğan hep yaptığı gibi olmayanı oldurmaya çalışıyor ve biraz önce Adem şeyi söyledi, yani çevresinde ot bitirmeyen bir insan Erdoğan. Şey gibi değil bu, yani ikinci adam yok tabii ki, çünkü ikinci adam olmasına tahammülü yok. İkinci adam olabilecek herkesi tasfiye ederek ilerliyor zaten. Ya partide ikinci adam olabilecek insanlardan hiçbir şeyden korkmadığı kadar korkuyor. Ve ne var? Bilal Erdoğan olursa, damadı olursa filan onun üzerine yatırım yapmaya çalışıyor. Fakat nihai çözümlemede Erdoğan sonrası diye konuştuğumuz şeyin 2027-28 bandı yılları olmadığını düşünmek bence daha doğru olur. Çünkü Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi sıfatlarla Bilal Erdoğan'ı hazırlamaya çalıştığı söyleniyor. Bu pekala da mümkün olabilir. Ama Türkiye'nin muhalefeti doğru yerde durur, doğru bir kampanya yaparsa, buna CHP hattından başka varana kadar, gerçekten ülkenin son 10 yıllık siyasi hayatında Bilal Oğlan diye anılmış, babacım diye anılmış ki ana muhalefet lideri bunu meydanlarda söyledi. Babacım taklitleri yaparak. Yahu babacım paraları sıfırlayamadım diyen bir tane şahsın ülkenin yönetimine Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelebileceğini düşünüyor Erdoğan. Eğer Türkiye'nin muhalefeti, toplumsal ve siyasi muhalefeti buna engel olamazsa, bu pekala konuşulabilir bir şey haline geliyorsa, hatta o yönde gelişmeler olursa yazıklar olsun bu ülkenin bütün demokrasi tecrübesine, siyasal tecrübesine demek gerekir. Ki ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani şimdi
Bir taraftan bu kavgalar, bu tartışmalar, güç dengeleri kendi içinde. Adem'in sesinde bir sorun var herhalde, duyamadım ben. Bir şey Adem soruyorsun Yavuz diyorum. Arslan, bir şey mi ekleyeceksin yoksa soruyla mı Ya devam edelim? küçük bir hatırlatma yapayım kendi yorumlarımla ilgili. Ben hani söyleme ihtiyacı hissetmiyordum. Doğan bir şeyin altını çizince dedim herhalde bunun altını çizmem lazım. Bilal Erdoğan sonrası dönemle ilgili yaptığım bütün yorumlar zaten Erdoğan'ın ömrüyle alakalı. Yani Erdoğan'ın ömrü olduğu sürece zaten öyle bir seçenek yok. Yani hani Erdoğan kenara çekilir, devreder oğluna, Erdoğan yaptırdığı saraylarda dönüşümlü olarak gezer. Hani böyle emekli insanlar vardır. Biraz kızının yanında, 3 ay oğlunun yanında, 2 ay bilmem nerede gezer. Öyle değil. Erdoğan öyle bir şey yapmayacak. Yani onu zaten hani gündemde bile tutmuyoruz yani. Hani Yani Erdoğan Erdoğan azıcık ölünceye kadar oturmuş, ben azıcık buradayım diyor yani. yakınında bulunmuş, azıcık böyle soru sormuş kim varsa herkes bu sorunun cevabını net bir şekilde bilir. Erdoğan mutlak gücü hep kendisinde ister. Bırakın oğluyla paylaşmayı, kendisiyle bile paylaşmayacak kadar gücü aşığı bir profil. Dolayısıyla hani bunun altını çizmek lazım. Bir taraftan arkadaşlar anket de koymuşlar. Sizce Erdoğan bir sonraki seçimde aday olur mu diye. Şu anda 58'e 42. Ankete de katılırsanız programımızı beğenir, paylaşır, yorum ve eleştirilerinizi yazar, sorularınızı da gönderirseniz çok mutlu oluruz. Birlikte yapıyoruz bu yayını. Şimdi Adem Yavuz Arslan, oradan şöyle hareket edelim. Şimdi Erdoğan tabii ki hani sonrası için Bilal Erdoğan topa giriyor ama Bilal Erdoğan'ın da bazı ittifaklar peşinde olduğu aşikar. Yani özellikle son 2 gün önce yaptığı TÜSİAD'la ilgili açıklamayı da dikkate aldığımızda eskiden TÜSİAD malumunuz baronlar olarak geçerdi ve AKP iktidarı TÜSİAD'a daha farklı bakardı. Son dönemde başka tartışmalarla geldi. Ama Bilal Erdoğan'ın gözünü oraya diktiği, oraya da işte kendisine yakın olan bir isim, bir meyve suyu fabrikasının ya da zincirinin sahibinin oraya başkan olması için çabaladığı kulisleri var. Şimdi burada böyle hani kaleleri, belli noktaları ele alma konusunda da bir taraftan çalışmalar yürütüyorlar. Parsel parsel böyle adım adım nerede güç, nerede kritik nokta varsa onları kendi bünyelerine katmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede baktığında izlenen bu strateji alttan alta, sessiz sessiz. Çünkü biz hemen tartışınca dediğimiz gibi ilk seçimlere herkes odaklanıyor ama daha uzun soluklu bir Türkiye'yi kendi kontrolüne alma, belki farklı bir strateji ve süreç yürüttükleri ortada mı? Ee, Bilal Erdoğan'ın TÜSİAD'a sallama diyorum çünkü öyle bir ifade, eleştiri falan değil bu, sallıyor orada. Hani neredeydiniz asrın felaketinde diye soruyor ya, maalesef kimse çıkıp senin baban neredeydi, 3 gün boyunca arama kurtarmaya askeri sokağa çıkarmadı, senin bakan arkadaşın interneti kesti, insanlara yardım istemesin diye sorabilen gazeteci kalmadığı için Bilal oradan böyle işte meydan boş sallıyor. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. TÜSİAD'a verdiği mesaj bir ideolojik bagajdan ziyade, çünkü o ideolojik bagaj her zaman mevcut bunlarda. İstanbul sermayesine karşı özellikle bir hınçları var. Bu geçmişten gelen bir şey. Yani bütün o siyasal İslamcıların ajandasındaki konulardan biridir. 10 emirden biridir o yani. İllaki bir İstanbul sermayesi, TÜSİAD sermayesine bir şey gerekiyor, salvo gerekiyor. Ama bence burada asıl hikayeyi biraz geriden almak lazım. O da şu. Şimdi Fatih Altaylı'nın tutuklanması meselesi, Ayşe Barım örneği, TÜSİAD'çılara verilen mesaj, onların sağına soluna polisle adliye koridorunda gezdirilmesi, TÜSİAD yöneticilerinin vesaire, bunların tamamı Erdoğan'ın gelecekte olası bir muhalif hareketlenmenin finans gücü olur da birileri destek olur, birileri bir şekilde yeni bir rüzgarı oluşturmaya çalışırsa onun arkasına İmamoğlu'nun İstanbul'daki bağlantılarını da düşünün. İstanbul sermayesine verilen bir mesaj bu ve bu mesajı Bilal Erdoğan'ın ağzından bir kez daha ve daha güçlü bir şekilde sunmuş oluyorlar. Yani hedefimizdesiniz. Hani ola ki aklınızdan geçirmeyin. Hani İmamoğlu bir şekilde aday olur ya da ne bileyim başka bir isim Özgür Özel falan aday olur. Biz de ona finansal destek verelim, işte el altından kampanyasını yürütelim falan gibi bir düşünce içerisindeyseniz yapmayın mesajıydı bu. Çünkü hani bizim kurduğumuz sistem içerisinde başka bir siyasi hareketin oluşmasına göz yummayız mesajı. Yoksa TÜSİAD'ın bu dönemde çok iyi para kazandığı TÜSİAD üyelerinin Erdoğan rejiminden çok memnun olduğunu en iyi Erdoğan rejimi biliyor. Çünkü onların
belli bir oranda bağışlarını topluyorlar. Yani Bilal Erdoğan'ın bu işteki pozisyonunu biliyoruz malum olduğu üzere. Dolayısıyla ben bu hadiseyi hani ben de babamdan sonra ben ve bizim işaret edeceğimiz kişiler bu işi götürecek. O yüzden olay ki böyle hani paranıza gücünüze güvenip yeni bir siyasi oluşumun falan oluşması için bir takım adımlar atmayı aklınızdan bile geçirmeyin mesajı olarak okudum ben bunu. Evet. Şimdi burada iç siyasete biraz hem virgül koyalım. Birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Malum deden neredeydi tartışmalarına da evrildi o iş. Cellat'tan çıktı. Deden neredeydi? Erdoğan işte Sarıkamış'taydı dedi. CHP'liler o zaman şehit dedeni örnek al dedi. Başka bir tartışma atmosferi ilerliyor. Onu konuşacağız ama Doğan Ertuğrul, şimdi bütün bu iç dengede yaşananların Türkiye'deki siyasetin rotasını belirleyecek olan ana omurga, sıcak gelişmelerin olduğu adresin başında Suriye var. Yanı başımızda. Oradaki gelişmeler Türkiye'de de siyasetin geleceğine dair önemli iz düşümleri olacak. Hakan Fidan oradaydı malum, 8 Aralık. Esad rejiminin yıkılması, Suriye'de halkın yeniden özgürlüğüne kavuşması ve sonrasında devam eden bir süreç ve geldiğimiz nokta var. Türkiye'de de İmralı süreciyle paralel yürüyen tartışmalar var. Hakan Fidan'ın orada yaptığı açıklamalar ve çıkışlar, içerideki partinin ya da iktidarın diyelim AKP iktidarının MHP kanadını da dikkate alarak baktığımızda biraz farklı algılandı sanki. Ve Hakan Fidan işte SDG'ye operasyonla ilgili böyle bir sinyal verdi şeklinde yorumlandı. Oradaki yeni yapılanmayla ilgili kurduğu cümleler akıllarda yeni soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Bu iç politikadaki tartışma ekseniyle beraber baktığımızda Hakan Fidan Suriye'den bu yıl dönümünde ne söylemek istedi? Ya aslında şöyle bir şey, İmralı süreci diye yürüyen sürecin gelip tıkandığı yerlerden birisinin ve en önemlisinin Suriye olduğu anlaşılıyor. Böyle olması çok normal zaten. Hani daha önceki programlarda konuşmuştuk. Bunun çok sadece dış politik gerekçelerle, bölgesel gelişmeler nedeniyle böyle bir süreç başlatıldığı filan gibi bir argüman vardı. O argümanın ayaklarının yere basmayan tarafları vardı. Yine bu programda şeyi konuştuk. İktidar bloku içerisinde Suriye konusunda bir kafa karışıklığı ya da çatışma oldu. Daha doğru ifadelerle iktidarın en güçlü, ki Erdoğan sonrasının en güçlü isimlerinden biri olarak ön plana çıkan ya da çıkmaya çalışan Hakan Fidan'ın sürecin dışında kaldı. Dikkatinizi çekerim. Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan sürecin dışında kalıyor. Hatta ne vardı? Ankaralı gazeteciler diyor ki işte AKP'liler Hakan Fidan'a siz biraz dışında mı kaldınız bu sürecin filan diyor. Çünkü süreci İbrahim Kalın yönetiyor. Ve bu parti içerisinde Erdoğan sonrası yapılan hesaplarla da ilgili bir taraf var. Ama genel olarak Erdoğan açısından çok önemli, Bahçeli açısından çok önemli. Türkiye'nin son bir yılında en çok konuştuğu mesele olan İmralı sürecinin gelip tıkandığı ortaya çıkıyor. Tıkanılan yer SDG'nin ne olacağı, Suriye Kürtlerin ne olacağı. Hakan Fidan çok düzenli bir şekilde SDG tamamen silah bırakmalı diyor. Tamamen silah bırakmalı. İşte tasfiye olmalı falan filan diyor. İbrahim Kalın bu konuda İmralı sürecinin seyrinden anlıyoruz ki farklı şeyleri var, ajandaları var. Daha yumuşak geçişe izin verecek ya da yumuşak geçişten yana gibi görülüyor ve düğüm orada, kilit orada. Şimdi şöyle düşünün ki çok istikrarlı bir yönetim olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de. Bir tek adam rejimi var, bir Cumhur İttifakı rejimi var ve Dışişleri Bakanı'yla ülkenin en temel sorunlarından bir tanesini çözmekle yükümlü olan ve tuhaf bir şekilde bence bunu konuşmak lazım. Adına nedense devlet dediğimiz. Ya devlet mevlet değil kardeşim. MİT bu, MİT. Milli İstihbarat Başkanlığı yürütüyor süreci. Dışişleri Bakanı sürekli olarak böğrüne vuruyor sürecin. Bunun sadece sürece ilişkin, Suriye'ye ilişkin bir fikir ayrılığından ibaret olmadığı, İbrahim Kalın'ın ve etrafında kümelenen iktidar blokunun yapmak istediği şeyi sabote etmeye, bakın bu kelimeyi anlatma ihtiyacı duyuyorum, sabote etmeye yönelik olduğu çok belli. Çünkü geçen hafta şeyi biraz gözden kaçtı. Şimdi düşünün, diyor ki, Ömer Çelik diyor ki eğer Suriye'deki SDG petrol kuyularını Şam'a devrederse, gümrük kapılarını Şam'a devrederse, bazı gelir kanallarını Şam'a devrederse biz SDG'ye terör örgütü demeyiz. Yani böyle mi oluyor yani? Parayı verirsen,
şeyi ve haracını verirsen terör örgütü olmaktan mı çıkıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Oraya gelip düğümleniyor. Bu çok daha konuşulacak. Buradaki asıl mesele bence muhtemelen iç siyasetteki Halef tartışmalarıyla bağlantısına göz ardı etmeden bence konuşmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde maalesef ve maalesef Suriye üzerinden, ki kapsamlı bir mesele bu, bu konuyu çok daha konuşacağız gibi görünüyor. İmralı sürecinin yeniden çıkmaza girdiği çok açık. Bu düğüm çözülecek mi? Bence imkansıza yakın bu. Düğüm çözülmezse ne olur? Şimdi bu konuda yorumlar yapılıyor. Gerçekten bunu görmek lazım. Eğer bu süreçte çözülmezse bir daha yeniden bu sürecin başlama ihtimali, yani üçüncü bir çözüm süreci, üçüncü bir Kürt meselesinin çözüm süreci başlama ihtimali bile ortadan kalkabilir. Toplumu nasıl ikna edeceksiniz? Kürtleri nasıl ikna edeceksiniz? Kürt tabanı nasıl ikna edeceksiniz? O nedenle düğüm çok büyük bir çatışma ihtimali maalesef kapıda. Bunun böyle olmasının nedeni de iktidarın, rejimin süreci yürütme biçimiyle alakalı. O nedenle Hakan Fidan'ın şey konusunda, Suriye konusundaki yıllarca, yani MİT müsteşarlığından ayrılmadan, MİT başkanından ayrılmadan biliyoruz ülkenin bütün dış politikası neredeyse Hakan Fidan'ın uhdesindeydi. Dışişleri yok, hatta Genelkurmay bile yok. MİT yürütüyordu bütün bu ilişkileri. Şu an MİT'in başında başka birisi var. Saz çalmayı seviyor, işte Heidegger'den söz ediyor, flanör olmayı seviyor falan filan, bomboş laflar, bir süreç yürütüyor. O şeyde Suriye konusunda dediğim gibi Hakan Fidan'ın ve Hakan Fidan'ın etrafında bir kliğin Suriye konusunda farklı bir ajandası olduğu, sürecin çözüm yönünde en azından İbrahim Kalın'ın istediği istikamette çözülmemesinden yana olduğuna dair çok fazla işaret var. Durmadan en son Doha'da aynı şeyleri söyledi. Ama sazım ne çalıyor, sen ne söylüyorsun hikayesi. MİT aynı şeyi söylemiyor. Hakan MİT'ten aynı şey gelmiyor. Belki şunu söyleyerek bitirmek gerekiyor. Adını koymak belki gerekir. Düşünün ki son meclisten komisyon üyeleri Öcalan'la gittiler, görüştüler. Şunu tartışmıyoruz ve son Numan Kurtulmuş da söyledi. Efendim, bu süreci devlet yönetiyor. Bu süreç siyaset yönetmiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz buradan istersek elimizi yıkayıp çıkabilmek istiyoruz. Bunun sorumluluğunu almaktan korkuyoruz. Bunu devlet yapıyor, aman bize bulaşmasın istiyoruz demek. Bu Erdoğan'ın da yaptığı şey. Bu konuda Bahçeli bile daha cesur. Devlet dedikleri şey, ortada bir devlet kalmadı bildiğiniz anda, Milli İstihbarat yürütüyor, MİT yürütüyor, bütün müzakere sürecini MİT yürütüyor. Ve tekrar söyleme ihtiyacı duyuyorum, meclisten 3 tane milletvekili gidiyor, Öcalan'la görüşüyorsa neden tutanakları MİT tutuyor? Milletvekillerinin hiçbir bir varlığı yok. Meclis ne oluyor burada? Hatta şunu söylemeleri gerekmez. Çekilin kardeşim, siz kendi müzakerenizi yürütüyorsunuz. Biz meclise karşı sorumluyuz. Biz millete karşı sorumluyuz. Bu müzakere sürecinin tutanaklarını, görüşme tutanaklarını biz yürüteceğiz demeleri gerekiyordu. O bile ortada yok. Bütün bu olan biten bence Suriye konusundan başlamak üzere İmralı sürecinin çok tehlikelere, maalesef çatışmalara gebe olduğunu gösteriyor. Oradan çıkacak. Kavganın da asıl nedeni Suriye konusundaki farklı beklentiler olacak gibi görünüyor. Şimdi MİT müsteşarı, MİT başkanı daha doğrusu için dediniz ki flanör olmaktan hoşlanıyor dediniz. Flanör olmak kavramı İbrahim Kalın'dan öğrendiğimiz kadarıyla diyelim. Yani modern seyyahlık anlamında, yani turist gibi bir yeri gezmek değil, bir seyyah gibi orada vakit geçirmek, orada halka, insanlara, ortama, atmosfere dokunmak bir yere gittiğinde flanör olmak oymuş. Şimdi bu süreçlerde de yaşadığımız şey o. Bir hızla, bir saman alevi gibi hızlandırılmış bir tur yapılıyor, yaşanılıyor. Sonra işin içine girince, dokununca, süreçler adım adım başlayınca karşımıza çok farklı bir tablo çıkıyor. İşte İmralı'yla görüşüldü, Erdoğan'la milletvekilleri gitti. Sürecin en önemli aşamalarından birisi yaşandı ve geçti, bitti olarak algılanıyor ama sonradan geriye dönüp baktığımızda gerçekten travmatik bir süreç yönetimiyle karşı karşıya oluyoruz. Bu durumun altını çizmek, vurgulamak belki biraz çözüm karşıtı ya da süreç karşıtı gibi eleştirilerin hedefi olmanıza sebep oluyor ama tam tersi bu süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve kendi dinamikleri içerisinde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmişse bunun millet iradesine, milletvekillerinin saygınlığına yakışan bir biçimde
yapılması ve kamuoyuyla da o açıklıkla paylaşılmasını gerektiriyor. Paylaşılmayınca da işte başka tartışmalar yaşanıyor. Adem Yavuz Arslan o meclisteki özellikle İyi Partililerin meclis başkanına gösterdiği tepkilerden de bunu görüyoruz. İçerideki tartışmalardan da görüyoruz. Öcalan görüşmesi, tutanaklar, meclis komisyonu, bu anlamda yürütülen süreçten dolayı ciddi bir tatminsizlik ve ciddi eleştiriler var. Bu süreci nasıl etkileyecek? Karşımızda nasıl bir tablo var? Sürecin bahanesi pozisyonda olan Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkışlar da havada maalesef kalıyor. Mesela kaç hafta geçti? Hala Selahattin Demirtaş'la ilgili bir gelişme yaşanmış değil. İşte 6. haftadayız. Öcalan'la ilgili Devlet Bahçeli'nin altını çizdiğinin aksine bir tablo yürüyor maalesef. Yani çünkü o görüşmeye dair Öcalan'ın sürece dair beklentilerinin kamuoyuyla net bir biçimde paylaşılması vardı. Bahçeli'nin açıklamalarından ve milletvekillerinin oraya gitmesi konusunda kendisini de öne koyarak ortaya koyduğu tablodan deyip sana sözü bırakayım. Ben Adem'e geçmeden önce bir şey söylemek isterim. Müsaade edersen Adem. Geçen hafta programın sonuna geldi. Vakit yetmediği için konuşamadık. Bu birkaç hafta önce konuştuğumuzda ben Bahçeli'nin Demirtaş çağrısının Erdoğan'la mutabakatla alınmış olabileceğini varsaymıştım. Adem de bunun böyle olmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemişti. Adem haklı çıktı. Şu ana kadar tahliye olmadı yani ben hatta şeyi söylemiştim. Bu daha büyük bir krize gebe olabilir. Daha büyük bir kriz yaşıyoruz ama sonuç itibariyle Erdoğan'la bir mutabakatla alınmış olmadığına dair çok fazla şey var. Adem haklı çıktı bu konuda. Pardon. Estağfurullah. Şimdi birkaç kulisi bir koyalım ortaya ve bir resim yapmaya çalışalım. Önce şunu söyleyeyim. Hakan Fidan gitti. Mecliste sunum yaptı değil mi? Bu meclisteki komisyona. Meclisteki komisyondan sonra Hakan Fidan'dan sonra İbrahim Kalın da yaptı. Mecliste komisyon üyeleri Ankaralı gazetecilere kuliste ne anlattı meclis kulisinde? Dediler ki gördüğümüz kadarıyla Hakan Fidan sürecin dışında. İbrahim Kalın konulara daha hakim. Bakın bu bir veri olarak önümüzde duruyor. Bu dinleyen milletvekillerinin söylemleri. Son birkaç gündür çok yoğun bir şekilde gazetecilere fısıldanan bir şey var. O da nedir? O da şu. Ya bu süreci İbrahim Kalın da yönetmiyor. Bu süreci devlet yönetiyor. Devlet kim? Şenkal Atasok'un ve MİT'teki o devlet. Bakın bu aynen şu anda 2 günlük bir kulis olarak söyleyeyim. Fısıldanan şey şu. Ya bu işi devlet yapıyor. Hani Numan Kurtulmuş da diyor ya devlet yapıyor. Ya AKP'liler adım adım kaçış yolu yapıyor. Ya düşünün yarın bir gün çıkıp bakın bunu dolaşıma soktular. Bunu birkaç gün içerisinde çok sık duyacağız. Dedikleri şey şu, ya bunu İbrahim Kalın da yürütmüyor. Oraya bir devlet yönetiyor. Şenkal Atasagun'un ve MİT'teki o devletçi kadro işte Devlet Bahçeli'nin de sembolize ettiği yapı götürüyor. Şimdi bu bir veri olarak önümüzde duruyor. Bir diğer veri hemen şimdi Doha'ya gidelim. Doha'da son günlerde dikkatinizi çektim bilmiyorum. Hakan Fidan'ın Türkiye içindeki söylemleriyle Türkiye dışındaki söylemleri çok farklı. Herhalde İngilizce kimse anlamıyor ya da kimse iplemiyor İngilizce medyayı falan diye düşünüyor muhtemelen. Orada bambaşka şeyler söylüyor. Buraya geldiği zaman daha farklı şeyler söylüyor. Ya sürecin en kritik yerine atanan adam Hakan Fidan'ın sağ kolu ama o da İbrahim Kalın'la uyuşmuyor. Yani böyle bir garabet var. Böyle bir klik mücadelesi var. Hakan Fidan dün önceki gün Doha'da konuşurken bayağı enteresan yorumlar yaptı. Türkiye'deki mevcut o çözüm süreci söylemlerinin ötesinde anlayışlar ifade etti. O da bir de parantez söyleyeyim. Hakan Fidan orada dedi ki biz birinci çözüm süreci içerisinde dedi. Çok ciddi mesafe almıştık. PKK ile belli konularda uzlaşmıştık. Ama PKK süreci bitirdi dedi. Ama ne hikmetse uçağa binip Türkiye'ye geldikten sonra başta Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve bütün AKP yöneticileri Hakan Fidan'ın bilgi notlarından hareketle süreci cemaat bitirdi diyorlardı. Yurt dışına gidince nedense hep böyle oluyor. Yani Türkiye'de Amerikan uşağı falan diye söyler yapıyorlar. Amerika'ya gelip cemaat aslında İslamcı, El-Kaideci falan diyorlar. Böyle bir artık bu siyasal İslamcıların tavrı mıdır, geleneği midir, DNA'sı mıdır bilmiyorum. Ama bu karmaşada anlatmaya çalıştığım şey şu. Ya ortada bir çözüm süreci yok. Herkes siyasi pozisyon alıyor. Herkes o siyasi pozisyon içerisinde siyaseten kendisine fatura çıkabilecek alanlardan kaçınıyor. Hakan Fidan da şimdi biraz böyle ya ben söylemiştim diyecek bir takım yolları yapmaya çalışıyor. Yani SDG işte
kendini lağvetmeli, işte 60 bin PKK'lıdan bahsediliyor. Abi 60 bin tane PKK'lı varsa nasıl ya diyorum ben, yani nasıl yani? Hani bir boksör hikayesi var ya, sayın mı saymadın dayak mı yemedin? 60 bin tane PKK'lı SDG'den ayrılsın diyor. Türkiye'de 60 bin PKK'lı vardı ve Türkiye'den bunlar Suriye'ye mi gittiler? Abi neye dayanarak bu 60 bin rakamını söylüyorlar sürekli, bilmiyorum. Hani bilmiyorum, Doğan o daha yakın takip ediyor. 60 bin rakamı nasıl bir rakam? Yani 60 bin tane PKK'lı Suriyeli olmayanlar oradan ayrılsın gibi bir takım söylemleri var. Ya benim gördüğüm şey şu: Amerika'nın bastırmasıyla, Amerika'nın daha doğrusu direktifiyle diyeyim, bastırma diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bugün yine bir parantez açıyorum, laflar çok birikiyor, kusura bakmayın, biraz bölük pörçük anlatıyorum ama bugün Donald Trump Amerika'nın etkili yayın organlarından Politico'ya bir demeç verdi. Orada diyor ki Erdoğan'la aram çok iyi, bak yine aynı şeyi söyledi. Diğer NATO ülkeleri dedi Erdoğan'la iş yapamayınca beni arıyorlar. Ben de arayıp söylüyorum, beni kırmıyor, ne istiyorsam yapıyor. Bakın aynen aynı şeyi yine tekrar etti. Gördüğüm kadarıyla Amerika ile şöyle bir konuda uzlaşmışlar. Erdoğan artık SDG, Kuzey Suriye, Rojava bölgesi, daha doğrusu Kuzey Suriye değil, Rojava'nın statüsü, oradaki özerk yapıyı falan Ankara artık kabul etti. Ankara'nın şu an koparmaya çalıştığı tek şey, ya bu ordu parçası olsun. Hani ayrı bir ordu olarak olmasın, sistemin parçası olsun. Buna fit olalım modundalar. Buna fit yapabilirlerse sonra çözüm sürecini bir vesileyle gündemden düşürebilirler. Özellikle son birkaç gündür bu süreci İbrahim Kalın da yönetmiyor, Şenkal Atasagun ve MİT'teki o devlet kliği yönetiyor söylemlerini gazetecilere fısıldamaları bir kaçış rampası inşasıdır. Şimdi o rampadan AKP'liler kaçmaya çalışacaklar ama süreçle alakalı kendi siyasi hayatını, kendisini ortaya koymuş bir isim var. Devlet Bahçeli. Doğan Ertuğrul. Şimdi Devlet Bahçeli bütün bu olup bitenler, bu dolaşıma sokulan yeni tavrı, tarzı iktidar ortağından ve iktidarın içindeki Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki bu farklı yaklaşım biçimini fark ediyordur herhalde ve kendisinin taleplerine bu konuda ortaya koyduğu iradeye rağmen atılan adımların iktidar tarafından yeterince güçlü ve hızlı olmaması onda bir rahatsızlığa sebep oluyor mudur? Yani mesela Fethi Yıldız işte bugün genel kurulda bir şeyler söylüyor. Diyor ki işte gizli tanık meselesi sıkıntılı diyor. Ya da daha önce İmamoğlu dosyasıyla alakalı söyledikleri gibi arada böyle muhalefetin de dikkatini çekecek sinyaller geliyor MHP'den. Şimdi bu sinyaller iktidara, ortağına, AKP'ye bu kaçış rampasına gitme, beraber yürüyeceğiz bu yolu mesajları mı, yoksa danışıklı dövüş diyebilir miyiz? Bir şey söyleyebilir miyim? Daha geçmeden bir hatırlatma yapacaktım, unuttum. Ya mecliste çok önemli bütçe görüşmeleri oluyor. Bugün Sırrı Sakıp konuşuyordu. Biz yayındayken hemen şu son birkaç dakikada biz yayına girdim arkasından ama bir taraftan da konuşmasında bakıyorum neler diyor diye. Orada bir şey söylüyor. Diyor ki MİT'le yaptığımız görüşmelerde siyaset dünyasından çok çok ileride fikirleri olan bir ekiple yüzleştik. Bize çok ileri yorumlar yaptılar. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Emniyet Oslo mensuplarını görüşmeleriyle hatırlatıyor. Evet. Oslo görüşmelerini hatırlatıyor. Oslo görüşmelerinde Hakan Fidan'ın bizzat bana söylediği bir ifade var. Daha önce bir yayında anlatmıştım. Bizim orada söylediklerimizi dışarıdan birisi dinlese bizim ülkeyi sattığımızı düşünür demişti. Şimdi bunu niye hatırlatıyorum? Bakın, Oslo görüşmeleri dahil olmak üzere İmralı tutanakları 60 küsur sayfa, 67 sayfa falan deniyor. Ya bunları açıklamadığınız sürece, bunlarla ilgili şeffaflıkla kamuoyu desteği almadığınız sürece yol her türlü kazaya açık hale gelir. Bakın bugün meclis kürsüsünden Sırrı Sakın'ın söylediklerine bakın. Herkes şimdi dönüp şöyle düşünecek. Ya bunlar komisyonlarda açıklamadı. Acaba Sırrı Sakın bahsettiği siyaset dünyasının çok ilerisinde olan ekip ne vaatlerde bulundu? Ya da neyin pazarlığını yaptı? Bakın meclis kürsüsünde bir işte son yarım saatte söylenen laflar bunlar. Ya şimdi DEM Partisi cephesinden Pardon, araya özellikle girdim Doğan, DEM kusura Parti cephesinden Rica özellikle ederim. baktığınızda istihbaratçıların ya da farklı bürokratların bu açıklamalarını böyle şaşırmalarına gerek yok. Çünkü Devlet Bahçeli zaten hem Türkiye'yi hem dünya tarihini şaşırtacak bir duruş ortaya koydu bu süreçle alakalı. Ama buradaki temel problem şu: süreçle alakalı beklenti, temenni ve
istekleri yansıtan yaklaşım biçiminin ötesinde somut adımların atılması ve o somut adımları atacak olan iradenin, iktidarın hem mecliste hem de kendi kurumsal etki alanında yeterince hareket etmiyor olması gibi duruyor ama buna kimsenin bir şey dediği de yok şu anda. Yani çünkü herkes bozan olmak ya da kötü olmak istemiyor bu süreçte. Ama Devlet Bahçeli'nin bu işe ne dediği önemli Doğan Ertuğrul. Sence ne diyordur? Evet, yani Devlet Bahçeli'nin ne dediği tabii ki önemli. Belki şöyle bir şey görmek gerekiyor. O kadar çok enformasyon, o kadar çok gelişme var ki bu konuyla ilgili şey karışıyor. Büyük Türk düşünürü Berat Albayrak dediği gibi at izi it izine karışıyor. Belki şöyle görmek lazım. Bir, Kürt sorununun çözümü diye bildiğimiz 50 yıllık bir meselenin çözümüyle ilgili bu sürecin içerisinde müzakerelerde neler konuşulduğuna dair gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Konuşulup konuşulmadığını bile bilmiyoruz. PKK'nın silah bırakması süreciyle ilgili olarak da yani dikkatinizi çekerim, ısrarla Bahçeli'nin söylediği şey Öcalan üzerinden, Öcalan'a umut hakkından PKK'nın silah bırakması ve PKK'ların topluma kazandırılması ya da ne olacağı ile ilgili bir süreçten söz ediyoruz. Şimdi bunun bir siyasi bedeli olur. Bu konuda devletin içerisinde, iktidar bloku içerisinde çok büyük görüş ayrılıklar olduğu çok belli. Bunun dışında belki bundan daha önemlisi bunu topluma nasıl anlatacaklarına dair büyük endişeler taşıyorlar. Yani bence sarayda duruyor ama her zaman Bahçeli'ye daha yakın. Bilmiyorum Şenkal Atasagun'a ne kadar yakın ama Cumhurbaşkanı hukuk danışmanı var bir tane. Geçiş hukuku yasaları filan gibi şeyler söylüyor. Selamın gavlen, yani geçiş hukuku ne? Nereden nereye geçiyorlar? Ne olacak orada bilmiyoruz. PKK'larla ilgili kısmı ara sıra bir yarım ağız anayasadan söz ediliyor ama ne olacağı bilinmiyor. O nedenle kamuoyuna adı terörsüz Türkiye onunla konulmuş bu süreç büyük bir aldatmaca. Çünkü doğal olarak sadece bakın Kürt sorunun çözümü bağlamında değil, PKK'nın silah bırakması ve PKK'ların Türkiye'ye gelmeleri konusunda çok önemli yasal değişiklikler yapılması gerekiyor. Yani şu anki mevcut yasaların izin verdiğiyle yapamayacağınızı düşünüyorsanız üstelik bu gerekiyor. Ama bu bile yapılmayacakmış gibi konuşuyorlar. Çünkü bunun siyasi bedelinden korkuyorlar. Ve bu süreç ilerlemiyor. Yani ne diyor? Bahçeli, Öcalan'ın konuşmaları muteberdir, meşrudur, doğrudur. Bir Öcalan güzellemesidir gidiyor Bahçeli'den. Bunun karşısında düğümlenen şeyin şu olduğunu belki görmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de Öcalan dahil, Bahçeli dahil muhtemelen hangi aşamada olur belli değil ama Öcalan üzerinden Suriye'deki Kürtlere, SDG'ye, Rojava yönetimine, Mazlum Abdi'ye silah bırakma ve teslim olma. Bakın teslim olma bu önemli. Yani eğer PKK'lılar, SDG'liler daha doğru ifadeyle silah bırakacaklarsa ne olacak bu insanlar? Gidip askere mi yazılacaklar mesela? Şimdi silah bırakması ve SDG'nin kendisini lağvetmesi çağrısını almaya çalışıyorlar gibi görünüyor Öcalan'dan. Öcalan son meclisteki tutanak kavgası da bu nedenle çıkmıştı. Anladığımız kadarıyla iktidarın istediği bu şeyi söylemiyor. Söylemeyecek de. Dahası belki şu bile var, bunu da belki konuşmak gerekiyor. Ben öyle olduğuna çok ihtimal vermiyorum ama Öcalan direkt olarak SDG'ye silah bırakma, siz de bırakın demişsek, hiç böyle bir ihtimal vermiyorum. Demişse bile SDG'nin hayır bırakmıyoruz demiş olma ihtimalini yabana atmamak gerekiyor. Çünkü SDG Öcalan dedi diye o kadar, ya düşünün sayıları önceki gün Mazlum Abdi kendi söyledi. 100.000'e yakın savaşçımız var dedi. 100.000'e yakın. Bu 100.000 değil ama baştan itibaren 70 ile 100.000 arasında olduğu bunun hep söyleniyor zaten. Bu kadar insan sadece Öcalan'ın, Bahçeli'nin çağrısıyla silah bırakın ve gidin entegre olun dedi diye entegre olmazlar. Bölgesel bir aktör çünkü SDG orada ve kavganın buradan çıktığı görülüyor. Muhtemelen bir taraftan tamamen SDG'yi tasfiye ederek, Şam yönetiminin entegre ederek süreci kontrol altına almaya, yani Suriye Kürtlerini de Şam üzerinden, Şara üzerinden denetlemek, kontrol etmek isteyen bir irade var Ankara'da. Diğer taraftan ya entegre olsunlar bir düzeyde de yine biz idare ederiz diyen bir şey var. Bunun kolay çözümü yok Türkiye açısından. Çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Efendim biz hiçbir şey vaat etmiyoruz PKK'ya. Asla ve asla hiçbir şeyle müzakeresi yapılmıyor dedikten sonra SDG'ye Adem'in söylediği gibi orada özel bir yapıyı Türkiye başından itibaren bir gece ansızın geliriz yıkarız filan dediğin yapıya tanırsan bunun Türkiye'de bazı şeyleri tetikleyeceğini düşünüyorlar. Ve bu rejim
Türkiye'deki bu rejim Türkiye'de Kürt bölgesi de dahil olmak üzere demokratikleşmeye izin veremez. Bu rejim demokratikleşmeye izin verdiği takdirde ayakta kalamayacağını biliyor bence. Rejimin içerisinde öyle bir kaygısı da var. Bir, rejimin kendi işleyişi bakımından bu böyle. İkincisi, bu gerçekleştirildiği takdirde şu an son derece azalan toplumsal zeminin ve tabanını da kaybedeceğini düşünüyor. O nedenle el yükseltiyor gerçekten. PKK el yükseltiyor, SDG el yükseltiyor ve şunu görmek gerekiyor bence. Suriye'deki Kürtlerin statükosu Türkiye Kürtleri açısından da son derece hayati bir meseledir ve işte bu gördüğümüz işte keleş yakma töreni PKK'nın silah bırakması anlamına gelmez. Türkiye'de gerçekten PKK'nın silah bırakması, topluma entegre olması için çok hayati düzenlemelerin yapılması gerekir. Şu an bu bedeli ödeyebilecek ki bu bedeli ödemeyi gerektirir. Bu demokratikleşmeyi gerektirir aynı zamanda. Bu biraz daha hukuk sistemine dönmeyi, hukuk devletine dönmeyi gerektirir. Şu anki rejim bunu göze alamadığı ya da bunun bedelini hesap edemediği için bence kriz devam ediyor. Akşamdan sabaha da kolay bir çözümün olmadığını düşünüyorum ben bunun. Yani ez cümle çözüm sürecinin ikinci defa masanın devrilmesiyle sonuçlanması maalesef Türkiye açısından sürpriz olmamalı. Evet, şimdi ilginç gelişmeler yaşanıyor. Operasyonlar var. Bir taraftan işte İmralı süreci ve bu süreçte yaşananlara dair tartışmaları ele alıyoruz ama işte bir son dakika gelişmesi var. Onu vererek devam edelim. Mehmet Akif Ersoy, Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni şu sıralarda gözaltına alınmış akşam bu saatinde. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un neden gözaltına alındığı, soruşturmanın hangi konudan kaynaklı olduğu konusunda net bir bilgi yok. Ama ilerleyen süreçte bu konuda alacağımız duyumlar ve bilgileri paylaşırız. Ciner Grubu, Habertürk Televizyonu, diğer daha önce oradaki başka mevzularla alakalı, ticari diyebileceğimiz konularla alakalı bir soruşturma süreci, gözaltılar olmuştu. Fakat Mehmet Akif Ersoy'un iktidarla olan ilişkisi, temsil ettiği pozisyon, bu sürece dair durduğu yer açısından baktığınızda bu akşam gözaltına alınmış olması ilginç bir hadise. Arka plandan ne çıkar takip edip göreceğiz. Adem Yavuz Arslan, şimdi Mehmet Akif Ersoy'un Hakan Fidan'a yakınlığını not etmek lazım. geçtiğimiz çok yakın günlerde canlı yayına almıştı yine. Hakan Fidan'ın onun dışında yani geçmişe dayanan çok uzun bir dostlukları ve yakın çalışma şeyleri var. Bunu Ankara medyasında herkes bilir. Evet. Belki şeyi söylemek gerekir. Mehmet Akif Ersoy'un da bir İran geçmişi var. Evet. Bu hani Babası, kendisi. Adem Yavuz Arslan, araya girip kesmiş olmayayım. Söyleyeceklerim varsa ekle. Yok, hayır, şey için söylüyorum. Mehmet Akif Ersoy'un gözaltı olayı bana belki ticari bir şey gibi gelmiyor. Yani olayın hem kendisi hem babası hem de özellikle de Hakan Fidan'a yakınlığı dediğim gibi düşünüldüğünde o bir clean bir parçası çünkü bu iş yine dönüp dolaşıp iktidar içerisindeki mücadelelere endeksleniyor gözüküyor. Yani özellikle Hakan Fidan dediğiniz gibi altını çizmekte fayda var. Ve bir medya prensi AKP iktidarının bu sürecinde öne çıkmış. TRT'den Habertürk'e farklı yerlerdeki temsil ettiği çalışma tarzı, yaklaşım biçimiyle alakalı başka bilgiler de var ama şimdi son durumu netleşmeden, tablo netleşmeden, soruşturmanın hangi kapsamda olduğunu şey yapmadan, yani mesela Sabah gazetesinin son dakikası var. Çok ilginç. Arkadaşlar, onu ekrana verebilirseniz çok sevinirim. Daha iyi anlaşılır. Daha dikkatimizi de oraya odaklamış oluruz. Sabah gazetesi son dakika olarak veriyor. Uyuşturucu operasyonunda son dalga diyor. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltında diyor. Şimdi Sabah gazetesinin bu haberi bu son dakika vurgusuyla ve bu vurguyla veriyor olması dikkat çekici. Adem Yavuz Arslan, bizim söylediğimizin kılıfı da olabilir. Gerçekten de belki böyle bir şey olabilir. Kimseye kefil olabilecek bir şey değil. Gerekçenin ne olduğu bence önemli değil. Adem'in dikkat çektiği şey önemli. Gerekçe tabii. ne söylerse söylesinler. Haklı ya da haksız. Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması şaka bir mesele değil. Sıradan bir mesele değil yani. Hani şu Antalya'daki emniyet müdürü hikayesi gibi yolsuzluktan gözaltına alınır. Antalya emniyet müdürü yolsuzluktan gözaltına alınmaz kardeşim. Patronun payını vermediği için gözaltına alınır. Bu tam böyle bir durum bence yani. Evet, yani arkadaşlar siz Evet. Evet, Adem Yavuz Arslan söyle.
Yani Sabah gazetesindeki bugünlerde özellikle Sabah gazetesinin pozisyonu Akın Gürley'in PR'ına ve ailenin bu takım gelecek planlarına göre okunması gerektiği için yani onu nasıl sundukları Doğan'ın dediği gibi çok önemli değil. Orada hikaye başka türlü dönüyor. Ya burada şöyle bir parantez açabilir miyim? Bence bütün bu sürecin içerisinde göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir şey var. Yani o da nedir? Tom Barak'ın Doha'da söyledikleri. Yani Erdoğan ve ekibi inanılmaz derecede görmezden geliyor. Aman ha Tom Barak'la, bakın yine bir Ankara gazetecilerine söylenen şeyi söyleyeyim. Aman ha Tom Barak aleyhine demeç vermeyin, tweet atmayın, yorum yapmayın diyen bir saray var. Ya adam neler diyor neler. Yani ve hani e, hepsi dut yemiş bülbül gibi. Şu anda hiç ses soluk yok ya. Adam diyor ki işte hani şeyi geçtim. Hani adamın nasıl söyleyeyim o Türkçe tam karşılığı hayırsever şeyler değil mi? O hayırsever ne diyordu ona? Hayırsever monarşiler. Benevolent monarkiler. Yani şey böyle ya çok ya adam diyor ki ya ne demokrasisi neyden bahsediyorsunuz siz? Geçin Tabii bunları tabii, ya size size alın fazla diyor. size. Ha, fazla bunlar. Yani hayırsever işler yapın. Demokrasi, hukuk, insan hakları geçin bunları. Bunlarla bir işiniz olmaz sizin diyor. Ve bunların beraberinde söylendiği yerlerde bakıyorsunuz dönüp dolaşıp iş yine Erdoğan sonrası işte bir taraftan Türkiye'de veliaht kavramını alıştırmaya çalışıyorlar. Geçen hafta konuştuk işte e, boydakların mallarını yağmalayan bir şey vardı ya kayyum. İşte özel şirket oluyor, devlette niye olmuyor? Bir tarafta işte sürekli Bilal Erdoğan'ı öne itiyorlar sanki bir şeye hazırlıyorlarmış gibi. Bir taraftan da Amerika'da Amerika'nın yeni ulusal güvenlik belgesi yayınlandı. Bu belge de Türkiye'de maalesef konuşulmadı. Aslında çok çok kritik bir belgeydi ve ben ona dair bir analiz de yazmaya çalıştım. Çünkü yani bildiğimiz anlamda dünya düzeniyle ilgili çok ciddi eksen değişimleri söz konusu. Amerika basitçe diyor ki ya ne demokrasi, ne insan hakları, ne BM'si, işte Dünya Bankası, dünya kurumları geçin bunları diyor. Artık yani şey noktasına gidiyor iş. Dünya bir noktada artık otoriterlerin dönemine doğru gidiyor. Orta Doğu'daki bir takım değişimleri de bundan çok bağımsız düşünmemek lazım diye ben not olarak düşeyim istedim. Yani özellikle Suriye'de yaşanan hadiseleri de ya da işte Ürdün'de, Türkiye'de muhtemel potansiyel gelişmeleri de bu perspektifin dışında tutmamak lazım. Amerikan ulusal güvenlik stratejisi tabii ki bir Türkiye'nin kırmızı kitabı değil ama Trump'ın imzalayarak duyurduğu o stratejideki şey Türkiye'nin de içinde olduğu bölgeyle ilgili çok ciddi değişimleri öngörüyor. Şimdi Adem, Adem bir şey Yavuz sormak aslında isterim ben. Pardon, Bedrettin Nur. müsaade misin? Şimdi Barak'ın Orta Doğu'ya yönelik açıklamaları, planları, önce SDG sonra diğer ülkelere söylediği şeyler konusunda Amerikan dışişlerinde bir farklı görüş olduğu, Barak'ın söylemlerinin uzun vadede çok ciddiye alınmaması gerekebileceğine dair yorumlar okudum ben. Yani evet, çok iddialı şeyler söylüyor Orta Doğu için, Suriye için, başka şey için. Ama Barak üzerinden okumamak lazım Amerika'nın, sadece Barak üzerinden okumamak lazım Amerika'nın Orta Doğu ve Suriye siyasetini, yorumları yapıyor. Bunlar ciddiye alınmalı mı sence? Şimdi bu içindeki anomaliyi gösteriyor. Şöyle ki şimdi bugün Amerikan sisteminde Marco Rubio Dışişleri Bakanı mı etkili, Tom Barak mı etkili derseniz ben Tom Barak etkili derim. Hı hı. Çünkü Marco Rubio ile Tom Barak arasında Trump'a aksesi ve etki itibariyle daha güçlü olan isim Tom Barak. Hı hı. Trump'la arasındaki bu kadar bir yakınlık ve bir şey var, akses var. Normal şartlarda Türkiye'deki büyükelçi, hemen burada testini yapalım. Bir önceki Ankara Büyükelçisi kimdi? Bir önceki yani çok uzak Hı değil, hı. hani eskileri değil. Bir önceki Ankara Büyükelçisi. Gazeteciler bile bilmeyebilir, hatırlamayabilir. Şimdi Tom Hı Barak hı. farklı bir figür. Yani Trump'ın çok yakın arkadaşı ve adamı alo dediği zaman pat diye görüşeceği. Yani Tom Barak dışişlerini bypass etmiş vaziyette. Dışişlerine bir şey sormuyor ya da dışişlerinden bir yorum paylaşmıyor. Tom Barak direkt Erdoğan'ın Trump'ın kafasını yansıtan bir figür. Dolayısıyla dışişlerinin rahatsızlığı en fazla bürokrasideki kişilerin ya bu büyükelçi bizi bypass ediyor kısmından duyulan rahatsızlık. Ben hani bir görüş farkı falan görmüyorum. Şu anda Trump'ın bu dönem kabinesinin çok belirgin bir özelliği var. O da herkesin aynı olması. Yani eski dönem Trump'ın birinci döneminde de böyle değildi. Yani farklı bir görüş, dışişlerinde farklı bir fikir falan yok, öyle bir şey. Herkes Trump'a göre pozisyon alıyor ve onu tekrar ediyor. Şimdi tekrar böyle içeriye doğru dönersek yani Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasından
Barak'ın açıklamalarına ve Orta Doğu'daki yeni sistem, yeni düzen şekillendirmeler arasında yolculuk yaptık ve hiç sırıtmadı. Hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi birbirine bir şekilde etki eden hamleler. Şimdi geçen hafta programdan sonra bir mektup Ertuğrul Özkök paylaşınca ben de biraz hayıflandım kendi adıma. Ya dedim keşke bu mektup bizim programdan önce gündemde olsaydı da konuşsaydık dedim. İnsan hayret ediyor. Abdullah Gül'ün geçen hafta malum 2017 yılına ait Mehmet Altan'a yazdığı bir mektubu Ertuğrul Özkök paylaştı. Ve o mektupta ilginç bir yaklaşım biçimi var. Yıl 2017, Mehmet Altan'a dileklerini ifade ediyor. Demokrasi ve hukukla ilgili beklentilerini vurguluyor eski Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda kendisinin 1980 darbesi sürecinde yaşadıklarını ifade ediyor. Ve o dönemi bir anlamda darbecilikle etiketliyor yani. Böyle bir değerlendirmesi var. Bu mektubu okuyunca Türkiye'nin o 2010, 2015 ve 2025 sürecine baktığımızda tarihsel perspektifine Abdullah Gül gidişi sonrasındaki süreç baktığımızda Doğan Ertuğrul bu mektup az önce konuştuğumuz tartışmalar çerçevesinde sanki bugünlerde özellikle okunması, dikkat edilmesi istenmiş. Belki de Ertuğrul Özkök'e bu konuda böyle özellikle bir kulağına kar suyu kaçırılmış bir izlenim edindim ben. Bu mektuptan farklı anlamlar çıkarmalı mıyız? Valla bence Abdullah Gül'den farklı anlamlar çıkarmamalıyız. Abdullah Gül Türk siyasetinin hani nezaketsiz bir kelime kullanmak istemiyorum ama çöplüğüne gitmiş maalesef bir isimdir. Maalesef mi değil mi o da tartışılır. Ama Cumhurbaşkanı olduğu ya da Türk siyasetinde belirgin bir etki edebileceği dönemlerin tamamında yaygın kanaat, çevresinde yaygın kanaati yeterli cesareti gösteremediği için ancak mektup yazmış ve antetli kağıtla, Cumhurbaşkanlığı antetli kağıtla gönderme cesareti göstermiş bir isimdir. Düşünebiliyor musunuz? Mehmet Altan darbeden tutuklu binlerce başka insan ve yüzlerce başka gazeteci gibi Ertuğrul Özkök'ün de altını çizdiği şey Cumhurbaşkanlığı antetli kağıtla filan Türkiye hukuksuzluk falan filan. Son dönemin Türkiye'sinin 10 yılında kaç defa Abdullah Gül'ün ne dediğini duyduk biz. O nedenle şöyle bir şey var. Abdullah Gül'le ilgili benim de çok eskiden Ankara gazetecilerden duyduğum bir şey vardı. Yakın çevresinden dediklerini söylerlerdi. Gül hiçbir zaman herhangi bir cesaret gösterecek bir işe girişmez. Bir boş koltuk nerede bulursa gider oraya oturur. Bu koltuğun da iyi bir koltuk olmasını tercih eder muhtemelen. O nedenle Abdullah Gül'ün kendisine, varlığına bir fazla anlam yüklememek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki siyasi şartlar, aktörler o kadar değişti ki hani bir hikayesi gibi düşünün. Yıllarca konuştuğumuz şey vardı ya, Türkiye'de çevre merkez analizi yapılırdı. Muhafazakarlar devlete geliyorlar. Muhafazakarlar devlete geldi, talan ediyorlar devleti. Üstelik bir kısım ulusalcılarla talan ediyorlar devleti. Hangi merkez? Cumhuriyet tarihinin görmediği en büyük yıkım yaşanıyor ülkede. En büyük yolsuzluklar yaşanıyor. En büyük hukuksuzluklar yaşanıyor ülkede. Yani şöyle bir şey düşün ki herhangi bir hukukçu, aklı başında kalmış herhangi bir hukukçu bugünü kafayı yemediyse, bu tabirimle mazur görsün izleyiciler, 12 Eylül'le bile kıyaslamıyor. 12 Eylül'le bile, darbe dönemiyle bile kıyaslanan hukukçuluk şeyler var. Hukuki skandallar var, hukuksuzluklar var ve Abdullah Gül mektup yazıyor. Bu mektup 10 yıl sonra yaklaşık ortaya çıkıyor. Kafayı kaldırma, kendini gösterme çabası dışında bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Ertuğrul Özkök'ü de herhalde en şu an muteber bulduğu isim olduğu için söylemiştir. Ben kişisel olarak çok ciddiye alınması gerektiğini düşünmüyorum. Adem Yavuz Aslan? Ya burada bir hatırlatma yapayım. Hayrunisa Gül'ün asıl intifadayı ben başlatacağım dediği bir meşhur demeci vardı biliyorsunuz. Tabii. O aslında Abdullah Gül'e söylenmiş bir laftı. Yani Abdullah Gül'ün bu kadar pasif kalmasına kendisinin isyanıydı. Eşi isyan ediyordu, artık bu kadar sessiz kalma diye. Abdullah Gül maalesef büyük bir hayal kırıklığı mı diyeceğim ya da ne bileyim büyük bir hani ya her şeyi bir kenara koyun. Ya Boydaklara yapılanlara sesini çıkarmadı ya. Tabii. Boydaklara yapılanlara. Kesinlikle. Hani Akın İpek'e yapılanlara zaten sesini çıkarmadı. Akın İpek'e, İpek ailesine o kadar yakındı. Hani Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bile
gidip yaptığınız şeyler çok değerli. Özellikle İpek Üniversitesi projesine inanılmaz itibar ediyordu ve diyordu ki bu üniversitenin projesine ben kefilim, burada ben başınıza bir şey gelirse ben yanınızdayım diye açık açık konuşuyordu. El koydular, Numan Kurtulmuş eşini oraya atadı. Bunların hiçbirine sesini çıkarmadı. Daha neler oldu? Sesini çıkarmadığı ne dosyalar var? Yani büyük bir hani aslında bakılırsa belki de hani kader adalet ediyordur, bilmiyoruz. Yani çok anlamlar yüklenen insanların aslında yüklenmemesi gerektiğini de belki orada görmüş oluyoruz, bilmiyorum. Yani Bir şeyi ben söylemek isterim. Biraz konu dolayısıyla oraya geldik ama deminki konuştuğumuz şeyden çok ayrı değil. Abdullah Gül'ün mektup yazması ve Türkiye'deki hukuksuzluklara ses çıkarıyormuş gibi görünmesiyle de ilgili bir tarafı var bunun. Şimdi Devlet Bahçeli'nin daha sonra Mehmet Uçum'un açıklamalarına PKK'ya yönelik işte PKK'nın dağ kadrosuna yönelik, eskiden böyle bir dil kullanıyorduk ya, geçiş dönemi yasalarıyla ilgili şöyle bir ifade var. Dikkatinizi çekerim. Silahlı terör örgütü üyelerinin eyleme karışmamış olanları Türkiye'ye rahat gelebilecekler. Bakın, silahlı terör örgütün üyeleri, silahlıyım, dağdayım, yıllardır dağdayım. Çatışmaya girmemişsem eğer, hakkımda çatışmaya girdiğime dair bir bilgi yoksa ülkeye gelebileceğim. Silahlı terör örgütünün çatışmalara girmiş, eylemlere katılmış olanları da geçiş dönemi hukukunun gereğince bir infaz indiriminden yararlanacaklar. Toplum vicdanı rahatsız etmeyecek infaz indiriminden yararlanacaklar diye bir paket sunuluyor. Uçumdan Bahçeli'ye varana kadar. Şimdi ben bunun olması gerektiğini düşünüyorum PKK ile ilgili olarak. Kürt sorunun çözümü için bunun olması gerektiğini yıllardır düşünüyorum. Ama Allah aşkına, işte Boydaklar örneğini verdi. Boydaklar ve benzeri binlerce, on binlerce, neredeyse yüz binlerce insan, eline silah almamış insanlar, düşünmemiş insanlar, hayatında silah görmemiş insanlar, aman onlar da yararlanmasın diye infaz düzenlemeleri üzerine meclis hararetle çalışırken PKK bağlamında çıkarılan bu düzenlemenin, adına geçiş hukuku denilen düzenlemenin ülkeye hukuk getirme ihtimali, demokrasi getirme ihtimali, huzur getirme ihtimali, barış getirme ihtimali var mı? Ve burada hani sürece ilgi duyan, süreçten umut besleyen, özellikle Kürt taban için söylüyorum ki orada da büyük bir tepki olduğunu biliyoruz. Yahu böyle bir barış süreci olur mu? Böyle bir çözüm süreci olabilir mi? Yani silahlı eyleme katılmış, çatışmalara girmiş örgüt, bak PKK'dan çıkaralım bunu. Yarın başka bir örgüt için de aynı şeyi yapabilirler. Onlar infaz indiriminden yararlanacak ama zinhar FETÖ davalarına yargılananlar yararlanmasın. Erdoğan'ın biliyoruz 6-7 ay kadar önce canınızı yakarım onlar yararlanırsa dediğini. Şimdi böyle bir tabloda bu sürecin hayırla sonuçlanabileceğini, barış getirebileceğini, ülkeye demokrasi, özgürlük getireceğini düşünmek için dümdüz olmak gerekir bence. Gerçeği bilelim, ayaklarımız yere bassın diye bunun da altını çizme ihtiyacı duyuyor. ya zaten biraz da bu konudaki hani yaklaşım biçimleri, ortaya konulan performans, dile getirilen sözler, cümleler, yani bu yanlıştan dönülmesi, yapılacak bu hatanın, yapılacak düzenlemelerin daha kapsayıcı, geleceğe dair, demokrasiye, hukuka, Türkiye'nin geleceğine dair daha doğru adımlar olması yönünde dilek ve talepler, istekler, bunun altının çizilmesinden ibaret. Ama görünen o ki iktidar cephesinde bu konuda böyle bir yaklaşım yok. Açık bir yaklaşım yok. Daha siyasi hesaplarını kendi iktidar pazarlıklarının eksenine kilitlemiş. Demokrasi ve hukuktan ziyade toplumda korku iklimini devam ettirecek, atmosferi sürdürecek bir yaklaşım biçimiyle ifade edildiği belirtiliyor. Öyle ki Adem Yavuz Arslan, bugün haber vardı, 2500 kişilik salon yapılıyormuş Silivri'ye. Daha geniş bir salon. Yetmiş. Yani şimdi bir taraftan diyoruz ki işte barış süreçleri, çözüm süreçleri, içeridekiler çıksın, Covid affından yarım kalan tamamlansın, cezaevleri haddini aştı, Türkiye'deki suçlu oranı çok yükseldi, bunun önüne geçilsin deniyor. Ama diğer taraftan 2500 kişilik böyle daha devasa bir salon yapılması. Kim konulacak bu salona? Neyin hesabıdır bu? Yani evet, Gülen cemaatine yönelik kanun hükmünde kararnamelerle, KHK'lılarla toplumun önemli bir kesimini, yaklaşık 200-300 bin, belki de yarım milyona varan kesimini bu süreçte soruşturmalarla, gözaltılarla, hapisle
haksız yere, hukuksuz yere yordular. Ama Türkiye'ye de 70-80 milyona da bir korku saldılar bunun üzerinden. Şimdi yani kim kaldı toplumda, hangi kesimi, hangi kitleyi oraya koyacaklar ve ne yapmaya çalışacaklar diye de insanın aklına gelmiyor değil. Ya ona geçmeden bir espri yapabilir miyim? Meclis TV izlerken böyle tonton bir amcayı gördüm. Tamamen espri yapıyorum. Çok güzel konuşuyordu. Böyle gizli tanıklar delil olmaz. İşte tutuksuz yargılama esastır. İşte hukukun üstünlüğü, cezaevlerindeki hastalar, yaşlılar. Böyle uzun uzun dinledim. Ya ne güzel dedim ya. Keşke parti Bak o kursalar da tonton amca iktidara da geldi gelseler şimdi falan. ekrana. Ha, parti kursalar da iktidara gelseler, oy verelim iktidara gelsinler falan dedim. Sonra baktım MHP Fethi Yıldız'mış. Yani tabii ki espri yapıyorum. Kim olduğunu biliyorum da. Ya şimdi Fethi Yıldız iktidarda ve bu işlerin temelinde olan adam sanki muhalefette konuşuyor. Sanki muhalefetin temsilcisi olarak şeyleri söylüyorlar. Böyle işte tutuksuz yargılamadan, gizli tanıklardan, hukukun üstünlüğünden, cezaevlerindeki hasta ve yaşlı çocuklardan, kadınlardan bahsediyor. Ya bu da Erdoğan rejimi döneminde oluşan ve insanı artık gerçekten illallah ettiren bir durum. Yani tam tersini yapıp ekranlara çıkıp hukuktan, adaletten falan bahsetmeleri de gerçekten böyle bir şey. İşte Adalet Bakanı da bugün diyor ki adli emanetlere artık denetim getireceğiz falan. Ya hani nasıl yorumlayacağımı bazen gerçekten insanın şeyi bozuluyor, asabı bozuluyor. Ya adli emanetlerdeki herkes hırsızlığı konuşuyor arkadaşlar. Asıl adli emanetlerdeki skandallar müebbet hapis cezalarının verildiği kritik davalarda yaşandı. İnsanlar para çalınmaları konuşuyor da asıl önemli olan şey şu: adliye emanetlerden 15 Temmuz davalarının en kritik silahları, bomba parçaları, kıyafetleri, o olayları aydınlatacak veriler çalındı. Bizzat da çalanlar Yok devletin edildi yani. kendisi Kimse çünkü çalmamıştır. Yok edilmiştir tabii onlar. ki Değil mi? yani çalan devletin kendisi. Çünkü ya Tamam. düşünsenize en kritik silah bir tane MP5 var. Terör Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ın vurulmasını iddia ettikleri belge silah adli emanette kayboldu dediler ya. Ya diyor ki sanıklar ya bir dakika yani biz bu adama ateş etmedik. Bu ateş dışarıdan geldi, şu taraftan geldi falan. Sonra ne biliyor musun? Dönemin özel polis özel harekat şube müdürünün meclis tutanaklarındaki ifadesini çıkardılar adamlar. Tutanaklarda vardı. Allah'tan o dönem kopyasını almışım. Sonra bir baktık tutanaklardan kaybolmuş. O da oradan kaybolmuş. Niye? Çünkü suçu itiraf ediyor adam. Yani o Yani diyor zaman işte sen Turgut Adem Başkan'ın Yavuz Aslan şu muhalefete eleştiri kontenjanından bir kullan. CHP'den Murat Emir bugün bütçe görüşmelerinde işte Efkan Ala'yı başka tartışmalar alevlenince hedef alarak söylüyor. Diyor ki 15 Temmuz gecesi diyor sen Gürcistan dolaylarındaydın, ülkeyi terk etme, kaçma durumundaydın. Hele bir onu anlat, ondan haber ver diyor. Şimdi üzerinden kaç sene geçmiş, neler yaşanmış, işte belgeleri, meclisi bırak, araştırma raporu ortadan kayboldu. Yani günlerce, aylarca çalıştı. Bugünkü İmralı komisyonu gibi çalıştılar ve 15 Temmuz'un raporu ortadan kayboldu. Bırak adli emanetteki altını, parayı, koskoca Türkiye'nin gözleri önünde bu rapor kayboldu gitti. Şimdi buradan bakınca yani bugün söylenmesi de tabii ki önemli, dikkat çekici. Efkan Ala'nın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalması önemli. Belki o Kutat Kubilik söyleyemeyişinin tedirginliği ve gerginliğine benzer bir tablo yaşamıştır bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de. Ama bu kadar ağır bedel ödendikten sonra, bu kadar insanın hayatı alt üst olduktan sonra bir de böyle hani şu günlerde bu kitlelerin, bu insanların 15 Temmuz bahane edilerek hayatı alt üst edilen insanların bu şekilde ırgalanması. Yani az önce Fethi Yıldız'ın söylediği gibi diğer taraftan af tartışmalarında siyasi partilerin alay edercesine, hakaret edercesine, hor ve hakir görmeleri, yok saymaları ve onların bütün bunlara rağmen bir umutla yani belki ucundan birinin kalbine şey gelir, artık bu işi de dahil ederler ve bu süreç başka bir şeye evrilir diyebilecek kadar engin bir yürekle bu konuyu sırtlamaya, taşımaya devam eden kitlelere bu yaklaşımları, bu açıklamaları, bugün gelen bu sözleri nereye koyacağız? Evet, muhalefeti eleştirme kontenjanından devam edeyim. Şimdi meclis komisyon raporu kaybolmadı. CHP'nin de onayıyla, desteğiyle sümen alt edildi. Yoksa kameraların önünde
Herkesin gözü önünde verilen rapor. Reşat Petek elinde takoz gibi şeyi İsmail Kahraman'a verdi. Fotoğraf çekildi. Herkese dağıttılar. Kopyası hepimizde var. Yani kaybolmuş bir rapor yok ortada. Ama CHP'lilerin de desteğiyle, bunu yine Ankara gazetecileri CHP'lilerden dinledi. Ya komisyon raporundaki bazı ifadeler Yani bir dakika, FETÖ'cülerin altını işine çiz yarıyor. Adem Yavuz Aslan. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a Özgür Özel'i verdi diyorsun. Takoz gibi böyle Hayır, koca. Reşat Petek verdi. Reşat Petek, pardon, komisyon unutmuşum. başkanı. Ve Özgür Özel'in de Ö- bilgisiyle o sümen altı edildi. CHP'liler bu Çünkü Özgür raporun- Özel de İsmail Kahraman'ın silah arkadaşım diye sarıldığı 15 Temmuz'la ilgili nazara verdiği bir isimdi. Ya O grup yönüyle başkan vekiliydi. baktığımızda. Partiyi yöneten isim de o dönem. Yani meclisteki en yetkili isim. Meclis grup başkan vekiliydi sonuçta. Ve şöyle bir şey var. Yani bütün CHP'liler de şunu söylüyorlar. Ya evet, komisyon raporunun ortadan kaldırılması projesine biz de destek verdik. Çünkü bu FETÖ'cülerin işine yarardı ifadesini aynen söyleyen çok isim var. Şimdi ama CHP'liler de 15 Temmuz'da yaşananların ne olduğunu biliyorlar. Ama bu söylememeye devam ediyorlar. Çünkü şu andaki mevcut tablo, Nihal Olçoğ'un bir ifadesi var, çok önemli. Tam olarak onu tarif ediyor. İsteyen istediğini aldı, herkes rantını yedi, mazlumun üzerine kaldı bu iş diyordu. Aynen öyle oldu. Bakın Efkan Alan'ın o meclisteki Murat Emir'e sormak lazım. Ya siz Efkan Alan'ın o akşam ne dolaplar çevirdiğini bilmiyor musunuz? Kalınbasar'ın biliyorlar. Diyelim ki ne olduğunu anlatmak istemiyorlar. Peki ya bir tane CHP destekçisi, yandaşçı gazeteci yok mu? Bakın çok basit tarif de ediyorum ne yapmaları gerektiğini. Efkan Alan'ın o akşam yaptığı açıklama, hatta CNN Türk'te Hande Fırat'a yaptığı açıklamayı alın. Abidin Ünal, o dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın savcıya verdiği yarım yamalak ifadeyi yan yana koyun. Direkt olarak bütün tezgah ortaya çıkıyor. Bakın da isterseniz haberi sizin için yazıp atabilirim de arkadaşlar. İstiyorsanız. Haberi o kadarını da yapabilirim yani istiyorsanız. Bakın adresi de söylüyorum. İkisini yan yana koyun. Nasıl yalan söylediklerini, Erdoğan'ın yalanını, Efkan Alan'ın işte uçağa binme inme saatleriyle ilgili söylediği yalanlardan sonra Erdoğan'ın söylediği uçak yalanı ortaya çıktığı için Efkan Alan'ın faturasının o dönem bakanlıktan alınmakla sonuçlandığını hatırlatayım. Yani CHP'li Murat Emir işte belediye operasyonlarındakilere dikkat çekinceye kadar son 10 yılda yaşanan hukuk katliamlarına dikkat çekseydi bugün İmamoğlu o tuzakla boğuşmuyor olurdu. Şimdi son dakika gelişmesiyle alakalı birkaç not bilgi vererek devam edeyim. Evet, Sabah gazetesinin son dakika olarak uyuşturucu operasyonuyla ilişkilendirmişti Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni'nin gözaltına alınmasını. İsmail Saymaz gazeteci, o da uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkan sağlamak iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındığını ifade ediyor. Bu operasyonun perde arkasının ne olduğunu konuşacağız. Can Holding'e yapılan operasyon sonrası kayyım atanmıştı Habertürk Televizyonu'na ve uzun bir zamandır Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Mehmet Akif Ersoy oturuyordu ve daha öncesinde de TRT'de özellikle AKP iktidarı döneminde yıldızı parlamış, öne çıkmış bir isimdi ve Hakan Fidan'la olan yakınlığı bilinen bir gazeteci, yayıncı. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması tek başına sadece gerekçe olarak şu anda uyuşturucu operasyonu gibi gözüküyor ama bu bağlantılar, bu pozisyonun sebebiyle akıllara başka sorular da getiriyor. Önümüzdeki Ama günlerde bir şey söyleyebilir miyim? tartışılmaya Yani devam burada edecek. yine izleyicilerimiz artık yani izah olmayınca mizahı yapacağım. Eğer gerçekten uyuşturucu ile ilgili Mehmet Akif Ersoy alınmışsa ne gülerim ama. Ekranda sürekli cemaate haşhaşı haşhaşı deyip duruyordu. Suçladığı insanlar sigara bile içmedi çoğunlukla. Ama kendisi uyuşturucudan çıkarsa çok gülerim gerçekten. Yani bu senin notunu da düşerek programımızın da artık sonuna doğru yaklaşırken Doğan Ertuğrul, şöyle bir pasla gelmek istiyorum sana. İlber Ortaylı. Şimdi az önce konuştuk. Kanun hükmünde kararname, 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlarla toplumda oluşturulan tablo ve yaşananlar ortada. Bugün de siyasetçilerin bu süreçte bu insanların mağduriyetine, yaşadıklarına düçar kalmış, kenardan seyretmiş, hatta ateş yakmış, destek olmuş insanların o akıl dışı,
saçma sapan açıklamalarını, yaklaşım biçimlerini görüyoruz. Ve zaman zaman bunlar da maksadını aşan tartışmalara da sebep oluyor. İçinde de bir girdap gibi insanlar kayboluyorlar ama gerçekliği hatırlamak, gerçeği görmek ve bütün bu yaşananları bizzat tanıklarının, bu süreçte bedel ödeyen insanların ortaya koyacağı yaklaşım biçimleriyle anlaşılmasının önünü açacak yorumlara kapı aralamak gerekiyor ya da onlara bakmak gerekiyor. Ama İlber Ortaylı çok ilginç bir şey söyledi ve Türkiye'deki göçün sebebini dış istihbaratlar olarak açıkladı. Yurt dışına göç edenlerin bilmedikleri dünyaya aşık gibi falan cümleler kurmaya başladı. Az önce hani Efkan Ala ile ilgili o söyleyemediği Kutat Kubilik adaleti anlatan, devletin adaletini anlatan, ismini söyleyemediği kitabın içeriğini zaten bilmediği, kavrayamadığı bir siyasetçi profili vardı. Burada da İlber Ortaylı var. Şimdi İlber Ortaylı'yı karşınıza almak da ilginç bir şey ama söylediklerini de böyle yorumlamadan geçmemek mümkün değil. Yani istatistiklere göre yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024 yılında 425 bin civarında Türkiye'den. Bu göç edenlerin de önemli bir bölümü Türkiye'de yetişmiş beyin göçü dediğimiz nitelikli topluma önemli katkılar sunabilecek pozisyonda olan insanlar. Gönüllü ve zorunlu. Zorunlu olanların rakamını da kattığınız zaman tablo çok daha farklı çıkıyor. Yani buradan ne diyeceğiz? Nasıl bir yorum yapacağız da İlber Ortaylı'nın bu kendisiyle alakalı, pozisyonuyla alakalı satın alınmış toplumdaki kabulünün karşılığında söylediği bu yanlışı ifade edebilelim? Vallahi yani İlber Ortaylı ile ilgili çok şey söylemek mümkün. Aslında İlber Ortaylı'nın temsil ettiği, bir figür olarak temsil ettiği şey ülkedeki çürümenin özeti olan durumlardan bir tanesi. Hani İsmet Özel şiirinde var ya, otobüslerde dindar, kaldırımlarda demokrat diye. İlber Ortaylı hangi kanala çıkıyorsa oranın kanalıyla konuşan bir isim maalesef. Çok uzun süredir böyle üstelik. Bir eğlence figürü ama düşünün ki toplumun en böyle medyatik figürlerinden, en çok takip edilen, en itibarlı figürlerinden bir tanesi. Şimdi anlattığı şeyin istatistiki kısmı, senin söz ettiğin şey ne kadar vahim olduğunu bir altını çizmek gerekiyor. 420 küsür bin insan 2024'te Türkiye'yi terk etmiş. Bunlardan yanlış hatırlamıyorsam 270 bini yabancı uyruklu, yani 150 bini Türk uyruklu, Türk vatandaşı. 150 bin kişi ülkeyi terk etmiş. Hem istatistiğin kendisinde hem İlber Ortaylı'nın açıklamasında zoraki olarak giden insanlar yok. Zoraki olarak ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar yok. Şöyle söyleyeyim, o da Almanya örneğini veriyor zaten. Almanya'ya gidiyorlar da orada sokakları bilmiyorlar da İngiltere'nin sokaklarının ne olduğunu bilmiyorlar gibi son derece utanç verici şeyler söylüyor. Ama mesela yüz binlerce insan niye ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor? Aman o konu cız konu yani. Aman o konuya girmesin. Ayasofya Müdürlüğü, Erdoğan'ı kütüphanede ağırlamak filan gibi şeylerden mahrum kalır İlber Ortaylı 100 yaşına gelmişken. Ve şöyle bir şey, son belki 10 yıldır Almanya merkezli, İlber Ortaylı Almanya'yı söylediği için söyleme ihtiyacı duyuyorum. Almanya'ya en çok iltica müracaatı yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye 1-2-3 değişiyor. Diğerleri kim dersiniz? Afganistan, İran, Suriye. Anlatabiliyor muyum? İlber Ortaylı asla o konulara giremez. Bu ülkenin akademisi giremiyor bu konulara. Bu utanç verici duruma bakar mısınız? Yüz binlerce insan, bir defa konuşulmuştu. Gençler ülkeyi terk ediyorlar. Gençler ülkeyi terk ediyorlar ve on binlerce insan her yıl zoraki olarak, mülteci olarak yasa dışı yollardan ülkeden çıkmak zorunda kalıyor ama İlber Ortaylı'ya ne gam? Çıksın, bir televizyon kanalında konuşsun, bilmem ne yapsın, itibar görsün ve Erdoğan'ı bir kez daha ağırlasın. Kütüphanesinde olmadı başka bir yerde. Bu bence şeyi gösteriyor gerçekten. Ülkedeki çürümenin bir kurumsal çürüme olduğunu, yani sadece iktidar blokuyla değil, akademisiyle, entelijansiyasıyla ne kaldıysa artık bir şey olduğunu gösteriyor. Hani şey vardı ya, İlber Ortaylı'nın yıllarca çok konuşulan bir sosyal medyada çok kullanılıyordu o dönemde. Helikopterden bakıyor, şu aşağıdaki mahalleler var ya, hepsi cahil, keşke hepsi ölse diye. İlber Ortaylı bir akademik olarak bundan daha ciddi hatırlanamayacak bir insan bence ve gerçekten hele tarihçiler için ne kadar değerli bir şey. Hepimiz kıyısından köşesinden görmüşüzdür. Bugün değerli bir akademisyen arkadaşımın paylaşımını da gördüm. Yahu
imparatorluğun en uzun yüzyıllık kitabını gerçekten bu adam mı yazdı filan diye. Ama gelinen yer maalesef orasıdır. Dikkat ettiği şey, altını çizmeden dikkat ettiği şey, yani o istatistik kısmı çok utanç verici, çok üzüntü verici bir şeydir. İlber Ortaylı'nın durumu da bence kesinlikle ibretlik bir durum. Yani Adem Yavuz Aslan, sonra da sen bana kalkıyorsun, diyorsun ki senin diyorsun attığın bu kapak resimleri, manşetler diyorsun üzerine düşündürüyor. Ne anlatmak istiyor Bedrettin diyorsun diye altını çiziyorsun. Ben sana şimdi ne diyeyim? İlber Ortaylı'nın bu açıklamasını al koy bir kenara. İşte adli emanetlerde yaşananlara bak. Savcıyla işte hakim adli emanetten uyuşturucu çalıp alem yaptığı bir ülke. İşte Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonu, son dakika yayına giriyoruz. İşte programın başından beri konuştuğumuz tutarlılık konusunda çok ciddi anlamda birbirleriyle tezat yaşayan yaklaşım biçimleri var. Şimdi bütün bunları üst üste koyunca karşımızda ilginç bir ülke, ilginç bir siyasi atmosfer var. Yani içinde olmak, belki o girdabın içinde kaybolup gitmek, belki o durumu, tabloyu yaşarken insanı zorlamayabilir ama dışarıdan fark edince İnsanın aklının sınırlarıyla, ruhunun, vicdanının sınırlarıyla inatlaşmaya başladığı, büyük zorluklar yaşadığı bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Sen de bu hisse kapılıyor musun böyle uzaktan Türkiye gündemini okyanusun ötesinden okurken sana özellikle Türkiye'de bulunduğun günleri de göz önünde bulundurarak baktığında nasıl geliyor? Nasıl bir hissiyat oluşturuyor? Ya hissiyatımı ben genellikle işime karıştırmamaya çalışıyorum. Çünkü hissiyatım lanet olsun diyecek bir şey getiriyor ama gazetecilik çok önemli bir misyonu var. Biz hakkı, hakikati anlatma, kayıt düşme, tarihe not düşme ve mücadelesini verme durumundayız. Yurt dışında olmamızın böyle bir zekatı olmak zorunda. Bunu ciddiye almak gerekiyor. O yüzden ben o tip şeylerde hissiyatımı düşünmüyorum. Ne söylenirse söylensin. Gazetecilik yapma ve fikri takibe devam ediyorum. O yüzden ya bir de şu var, yani keşfedecek bir Amerika yok. Dünyanın her yerinde bu süreçler benzeri yöntemlerle ve benzeri aşamalardan geçerek geldi. O yüzden hedefi şaşırmadan gazeteciliğimize ve doğruyu bildiğimizi anlatmaya devam edeceğiz. O yüzden Türkiye'deki çöküş bir yere kadar ama biz işimizi yapmamız, bu şekilde anlatmaya ve süreci götürmeye devam etmek zorunda. Ha, şu var, haklı çıkmanın verdiği rahatsızlık var. Keşke haklı çıkmasak ama maalesef bu süreçte hep haklı çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi yani keşfedecek bir Amerika yok. Şimdi adalet sistemindeki çöküş keyfinden mi oldu? Bir anda mı oldu? Yani yaptığınız büyük binlerce hakim savcıyı atayıp yerine avukatları, AKP, MHP teşkilatlarından isimleri buralara doldurdunuz. Herhangi bir denetim mekanizması bırakmadınız. Her türlü çarpmanın, çırpmanın, mafyatik sistemin yukarıdan aşağı piramit şekilde saraydan başlayarak tüm Türkiye'deki en ücra ilçe teşkilatına kadar yayıldığı bir sistemde farklı bir şey olması mümkün mü? Değil. Doğal olarak yani gelinen tabloda biz kimseyi şaşırtmamalı. Ben hiç şaşırmıyorum. Daha kötüsünü de bekliyorum aslında. Evet, şimdi programımızı noktalıyoruz. Anket sorusu açmıştı arkadaşlar. Erdoğan. Noktalamadan birkaç notum var, onu söyleyeyim. Geleneği bozmayın. O zaman Adem sen klasiği. notunu söylemeden ben Merakla anket bekliyoruz. sonucunu vereyim. 395 oy kullanılmış. %62 Erdoğan bir sonraki seçimde aday olur diyor. %38 hayır olmaz diyor. Zaten Erdoğan'ın önümüzdeki ilk seçimlerde emekliye kendisini ayırmayacağı, veliahtını işaret etmeyeceğini, kendisinden sonrasından kasıt Erdoğan'ın ömrünün nihayet bulmasından sonrasına dair mirası anlamında, vefatı sonrasında bir lider işaret edeceği şeklinde olacağı konusunda bir değerlendirmemiz olmuştu. Programın ilk zaman dilimlerinde Adem Yavuz Arslan notlarını alalım. Doğan Ertuğrul'un da bugüne dair bütün bu tartışmalardan çıkaracağı ve kapanış kapağına manşet olarak yansıyacak bir cümlesi olacaktır diye düşünüyorum. Böyle Yok, de bir o sorumluluğu pas ben atayım. Adem'in notlarına bırakayım. Yok, estağfurullah. Ya şöyle, hepsinin üzerine uzun uzun açmak lazım aslında ama maalesef ne zaman yetiyor ne de bizim enerjimiz yetecek buna. Bakın, çok kritik bir savcı Zafer Ergün bugün meslekten ayrıldı. Bunu gazeteciler maalesef Türkiye'de fikri takip yapmıyor. Tıpkı Gökalp Kökçü gibi, o da başka bir savcıydı. O Hrant Dink başta olmak üzere bir sürü soruşturmayı rejim için halletti. Hallettiği tırnak içi söylüyorum. Sonra emekliye ayrıldı. Önce sürgüne gönderilmişti FETÖ borsasından suçüstü yapıldığı için, bir de Adnan Oktar grubuyla ilişkisinden.
Sonra o dedi ki ya işte ben istifa ettim. İstifa ederken de şunu söyledi. Yine FETÖ balonunu attı işte. FETÖ ile ilgili iş yapıyordum engellediler falan diye. Zafer Ergün de aynısını yapmış. Ya Zafer Ergün'ün istifası sıradan bir savcı istifası değil. Hrant Dink Hablemitoğlu cinayetini derin devlet uzantılarıyla birlikte ve işin içerisinde enteresandır 3 tane de sözde gazeteci vardı hatırlayın. Toygun Atilla, Abdurrahman Şimşek ve Zihni Çakır. Yarım olarak da Ferhat Ünlü vardı. O ekiple birlikte Türkiye tarihinin en kritik suikastlerinden birini tam anlamıyla kumpasa çevirmişlerdi. Sessiz sedasız adam bugün ayrıldı. Mesela keşke Türkiye'de muhalefet olsa, medya olsa da orada ne oldu da Erdoğan'ın bu kadar sahiplendiği davada böyle radikal bir dönüş gerçekleştirildi. Birileri sorsaydı. Hazır soru deyince kasa uçağının raporu ne oldu diye de tekrar C-130'un 20 askerimizin şehit olduğu olayın raporu bir ayı geçti. Hala yok. Acaba orada birileri uçağı düşürdü mü? Neden Türkiye'de kimse bu soruyu Sayın Savunma Bakanı'na hatırlatmıyor diye bunu da tekrar söyleyelim. Bence Erdoğan rejimi adına utanç verici bir şeydi. Senin sorunda gelecektim. O cezaevi kim için yapılıyor sorusu. Pardon. Duruşma salonu. Ya Avrupa Birliği raportörü Sanchez'in bir lafı var. Ben çok hani utanılarak göreceğim bir şey aslında Türkiye'de biraz şey olsa iktidarda hani böyle bir onur falan kalsa adam dedi ki Avrupa Birliği'nin yolu Silivri'den geçiyor. Biz bunu eskiden Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçiyor falan derdik. Hani Mesut Yılmaz'ın meşhur bir lafı vardı Diyarbakır Kürt sorunu falan. Bugün öyle bir yere geldik ki Avrupa Birliği'nin raportörü en kibar ifadeyle diyor ki ya Avrupa Birliği yolu Silivri'den geçiyor. Yani Silivri bir kamp gibi bir hukuksuzluk zirvesi gibi tarihe mal olmuş durumda. Maalesef konuşması gerekenler de bunları konuşmadı. Valla Adem Yavuz Aslan bence bunlar çok önemli başlıklar. Belki haftaya bunları grafik olarak da bazı notlarımızı ekrana düşmekte fayda var. Çünkü düşen uçağı çok çabuk unutmuşuz. Hafızamız mesela ben burada böyle kendimden bir an için şey yaptım yani gazeteciyiz olayı takip ettik. Sen söyleyince birden ya bu kadar taze bir konuyu ne kadar çabuk unutmuşuz ve perde arkasını takip konusunda gazeteciler bile böyle davranıyorsa toplumun içinde bulunduğu hali düşünün. Doğan Ertuğrul ez cümle. Valla aslında çok bunun üzerine çok söylenecek bir şey yok. Ama bugün bir arkadaşımla konuşmadan bir anekdot aktarmak isterim. Hani Suriye konuştuk epeyce bir süre. Genelkurmay Başkanı Suriye'ye gitti. Düşünün yani çatışmanın eşiğinde herkes de böyle yorumladı. Bu bir gözdağıdır kardeşim. Şam'a destek veriyor filan gibi. Bir arkadaşımın yorumu şöyleydi, akademik bir arkadaşımın. Gözdağı vermek için, gövde gösterisi yapabilmek için önce bir gövden olması gerekir. Sonra da gözdağı verecek zekan olması gerekir. Bu ikisi de birden olmadığı için Türkiye'de Amerikalılar muhtemelen azar işitti Amerikalılardan. Savunma Bakanı sonra açıklama yaptı. Efendim bizim ziyaretimiz rutin bir ziyarettir. Araçların oradaki hareketi de Suriye'deki rutin bir harekettir. Başka anlamlar yüklemeyin dedi. Türkiye'nin güç algısı, bu güç illüzyonuyla ilgili bu rejimin çok anlamlı geldiği için bana bunu aktarma ihtiyacı hissettim. Şimdi teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Her hafta olduğu gibi son sözü yine reji söylüyor Doğan Ertuğrul. Yani arkadaşlar sağ olsunlar oradan göndermişler. Bu gelenek haline devam etsin bunu. Orada diyor ki son sözü diyor kapanış manşetini diyor Ahmet Kaya atmış olsun diyor editör arkadaşımız. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça diyor. Umarız demokrasinin, hukukun, Türkiye'de özgürlüklerin dünyaya daha barışçıl mesajların öne çıktığı gündem başlıklarını daha hayata ve insanlara dokunan ciddi konuları tartışmaya, yorumlamaya, o eksende değerlendirmeler yapmaya gideceğimiz gündemler önümüze gelir deyip bu haftayı bu şekilde değerlendirdik. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Arslan'a çok teşekkür ediyoruz. Açık Görüş'ü izlediğiniz yorumlarınız, eleştirileriniz ve beğenilerinizle bize katkı sunduğunuz için teşekkürler. Ama lütfen paylaşmaya, beğeni butonuna tıklamaya ve yorum ve eleştirilerinizi yazmaya devam edin. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.